Merhabalar, Ağustos ayına hoş geldiniz. Umarım güzel bir ay olur. Evet, şu an hep beraber özellikle Ağustos ayının önemli gündemleri, değişimleri, cesur başlangıçlara imza attığımız bir aya giriyoruz ve 6 ay ve önümüzdeki bir yıl boyunca da etkilerini görüyor olacağız. Yani 2027'nin diğer güneş tutulmasına kadar önemli etkilerle bizlere eşlik edecek bu güzel ayımız. Evet, ayın hemen şöyle başına baktığımız zaman özellikle 7 Ağustos çok dikkat çekiyor. Ay Balık burcunda gireceğiz bu aya ve Ay Balık burcunda ay tutulmasıyla bitireceğiz. Duygular, tercihlerimiz çok ön plana geliyor. Tabii ki bu iki önemli tutulma arasında Aslan ve Kova aksına doğru geçen ay düğümleri eşlik edecek. Geçen aylarda zaten ünlü Fransız astrolog Barbot Basket dediğimiz bu önemli 4 derecedeki etkileri şimdi tam güneş tutulması ve ay tutulmasıyla ortaya çıkmaya başladığını göreceğiz. Geçen aylardan gelen pek çok etki geliyor. Liderlik etme, yaşamımızda yön bulma ve bireysel konularda hayatımızda ön plana getirecek cesur başlangıçlar, duygusal anlamda da arınmalar yaptığımız bir ay olacak. Burada özellikle tabii ki ay başında hemen Jüpiter ve Güneş'in önemli bir birlikteliği var. Aslan burcunda ve Plüton'la karşıtlık yapacaklar. Biraz sert bir geçiş olacak ve özellikle toplumumuzda ünlü kişiler, özellikle sanatçılar, aslını sembolize eden kişiler, lider kişiler ve tabii ki ülkeler. Bunlar da çok etki alanında ve tabii ki finans ve ekonomi çok etki alanında olacak. Güneş tutulmaların etkisiyle girdiğimiz bir ay bir yıla yayılacak. Ve 7 Ağustos demiştik. 7 Ağustos'ta Ay İkizler Burcu'nda Uranüs'le kavuşum yapan önemli bir gün. Büyük hava üçgeni oluşacak. Burada yapmak istediğiniz konularda, değişim yapmak istediğiniz konularda oldukça destekleyen bir görünümde olacak. Tabii ki burada hızlanan gündemler, haberleşmeler çok etkin ve aynı gün Güneş Aslan burcunda, Satürn Koç burcunda ateş elementinde yapılandırmak istediğimiz konuları, sorumlulukları üstlenerek güzel bir şekilde sunabileceğimiz bir güne işaret ediyor. 7 Ağustos'u bu anlamda işlerinizi yapılandırmak için kullanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Evet, bu ay demiştik ya, önemli gündemler ve benim Etsy kanalım var sevgili takipçilerim. Etsy kanalımın linkini hemen buraya bırakıyor olacağım sizler için. Aşağıdan bulabilirsiniz. Kendi bireysel takvimlerinizi election astroloji dediğimiz sizin için olumlu günleri, güzellik günlerini, saç bakım günlerini, hangi günleri yapılandırabilirim bunlar için kullanabileceğiniz bir takvim. Bunu değerlendirebilirsiniz. Arzu ederseniz sizler için çalışıyor olacağım. Ve 11 Ağustos Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Önemli bir geçiş. Evet, Mars'ın etkisi hayatımızda hareket ve aksiyona el alıyor. Ve tabii ki Yengeç Burcu'nda oluşuyla klasik astrolojisini aslında çok fazla sevdiğimiz bir noktada olmadığını görüyoruz. Çünkü Mars Yengeç Burcu'nda klasik astrolojide aslında zayıf bir konumda. Yani duyguların aslında daha ön planda olacağı, biraz böyle pasif agresif tonların aktif olacağı bir aya işaret ediyor. O yüzden Mars Yengeç Burcu'ndayken aslında buradaki duygusal olarak reaksiyonlarımızı biraz daha filtrelemekte fayda var. Ve 12 Ağustos çarşamba günü önemli gün. Güneş tutulması zaten full aya sirayet edecek ayın başına itibaren. Yeni ay Aslan'da gerçekleşiyor ve güneş tutulması, parçalı bir güneş tutulması olacak. Burada tabii ki Güneş, Jüpiter önemli Aslan stelliumunu gerçekleştirirken Plüton'la karşıtlık yapacak. Yani bireysel tercihlerimizin yaşamımızdaki zorluklara çarpışması. Yani burada karşılıklı olarak pek çok konuda ilişkiler, sağlık, aile bu gibi konularda çok önemli etkin olacak. Toplumsal etkiler bireysel yaşantımıza yankılarını alıyor olacağız. Satürn burada tabii ki Alperet yıldızıyla, sabit yıldızıyla kavuşuyor. Zincirli prenses demekmiş, öyle tabir ediliyormuş. Bu adeta içimizdeki bizlere zincir vuranmışçasına hislere bir vurgu yapacak. Satürn tabii ki burada özellikle olgunlukla karşılamamızı, birazcık daha aslında o gösterişli, dramatik, dramatize etmeden özellikle ikili ilişkilerde hüzünler, işte bir takım zorluklar bunları aslında sakin ve ihtiyatlı ele alabileceğimiz bir noktada hareket ediyor olacak. Bize aslında oradan destek sağlayacak. Yine ev ve aile yaşamıyla ilgili de özellikle güneş tutulmasının etkileri, uyuşmazlıklar, bilin ki burada bir takım güç çekişmeleri, güç savaşçıları ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Evet, özellikle
Aslan ve Kova aksına çok önemli bir vurgu var. Zaten bu ay 19 Ağustos'tan itibaren akslarımız yer değiştiriyor. Yani 2,5 yıllık döngümüz yer değiştiriyor olacak. Bu da tabii ki Aslan Kova aksı demek. Hedefler, bireysel tercihler demek. Öte yandan toplum ve kolektife nasıl etki etti ve oradan ne etkiler alıyoruz? Bunlarla ilgili çalışacak. Doğru zamanda doğru yerde olma noktalarına vurgusu var. Doğru zamanda doğru çıkışlar yapabilmek. Yine mimarlık, mühendislik, yapısal noktalarda binalar ve tabii ki özellikle ben bu iki kitabı kullanıyorum. Sevgili Öner Döşer'in hocamın kitabı Güneş ve Ay Tutulmaları ve diğer hocam sevgili diğer hocamın diğer kitabı Ay ve Güneş Tutulmaları. Bu iki kitap çok değerli. Bunlardan siz de faydalanabilirsiniz. Ve Güneş tutulması 20 derecede üçüncü dekana geliyor. Yani burada esaret, şehirlerdeki halkın esareti, yağmalanmalar, kutsal yerler dediği dini mekanlar ve bu binalar. Sevgili William Lilly İngiliz astroloğun dediği gibi de buradaki noktalara bir takım saygısızlıklar, dini bir takım motiflerle ilgili saygısızlıklar oluşabileceğini gösteriyor. Atlar ve hayvanlarla ilgili salgınlardan bahsetmiş sevgili William Lilly. Ve tabii ki Raphael, astrolog Raphael yine eski ancient astrologlardan şehirlerin kuşatılması ve şehir kuşatmaları ile savaşlarla ilgili önemli gündemlere işaret etmiş sevgili Raphael'de. Ve en çok etkilenecek burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova. Yükselen ve Güneş burcunuza göre takip edebilirsiniz. Buradan zaten birazdan anlatıyor olacağım. Ve 15-16 Ağustos'u değerlendirebilirsiniz. Güzel bir gün. Burada Ay ve Venüs çok güzel kavuşuyor ve Jüpiter de tabii ki Merkür'le kavuşuyor Aslan'da. İşleri projelendirmek, büyük düşünmek, ilerletmek, ilişkilerde daha dengeli bir gün. Yine Neptün burada kafa karışıklığı verecek ama ilişkilerin aslında yüzeysel olmayan, daha dengeli, daha verimli bir şekilde ele almak kolaylaştıran bir gün. Ve 17 Ağustos Mars Yengeç burcuna demiştik. Mars Yengeç'i tam geçtiği günü 17 Ağustos. Bu sürede tabii ki geçiş yaparken aksiyon, risk konularına çok dikkat. Neptünle beraber kare yapacak. Evet bugün 17 Ağustos'tan itibaren bir motivasyon düşüklüğü verebilir. Yön bulmada, aksiyon almada zorlanma, içsel huzursuzluk verebilir. Ani reaksiyonlarınıza lütfen çok dikkat edin bu sürede. Ve 19 Ağustos yine önemli günlerimizden. Aslan Kova aksına geçiyor. 2,5 yıllık ay düğümlerimiz karmik kadersel anlamda önemli değişimler, paylaşımlarımızın arttığı önemli sınavlar geliyor. Yine şu güzel aslanımızın, buraya aslanımızı koydum, buraya kovamızı koydum. Bireysel o içimizde yapmak istediğimiz duygular, çocuksu duygularımız, ilham aldığımız duygularımız ve öte yandan o kovanın dahiyane ortaklaşa büyük resme ve daha akılcı yöntemlere çeken noktasında önemli gelişimlere hizmet edecek bir yıl boyunca. Bu aslında 19 Ağustos zorlu bir gün. Burada tabii ki Akrep'te ilerleyen bir ay görüyoruz. Tek karesiyle geçiş yapacak. Zorlu duygusal geçişler veriyor. Ve 21 Ağustos'ta Ay Yay burcunda bir ateş elementinde yoğunluk var. 21 Ağustos biraz daha güzel bir gün. Zorlukları görerek baş etme ivmemiz yüksek olacak. Ancak ikili ilişkilerde ay sonuna doğru duygusal çalkantıların arttığı ve tabii ki parasal konularda da riskli dinamiklere dikkat etmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Ve 23 Ağustos Güneş Başak Burcu'nda iyi ki doğdunuz sevgili Başaklar. Nice nice yıllara Kayron Boğa ile giriyor. Çok şifalandıran hem sağlık konularında hem para konularında çok şifalandıran detayların öne geldiği daha verimli bir sürece geçiş yapıyor olacaksınız. Ve 25 Ağustos yine önemli günlerimizden Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Kayron'la üçgen yapacak. Çok zekice, zihinsel netlikleri sağladığımız bir gün. Eksikleri görüp yaralarımızı sarabildiğimiz yine parasal konularda da olumlu, mantıklı süzgeçler, filtrelemeler yapabileceğimiz bir süreç 25 Ağustos. Evet, zihin ve beden ilişkisi çok güçlenecek bugün. Ancak bugün Ay Plüton'la kavuşum yapıyor. Bugün önemli riskli konuları görmek güçlü bir gün. Önemli konuşmalar yapmak, şifalandıran konuşmalar, terapiler, dost sohbetleri bunlar çok iyi gelecek. Bugün bir takım o güneş tutulmasının etkileriyle beraber güçlü bir takım karşılaşmalar, farkındalıklar ve zorlukları göreceğimiz bir güne işaret ediyor. 27 Ağustos güneş 4 derece bakın o Balbot basketi halen çalışıyor ve 6 aya bir yıla da etkisi devam edecek. O basket dediği nokta o
şekil, geometrik şeklin bireysel anlamda topluma içsel olarak yansıyışından bahsediyor. Yani içinizde neler biriktirdiniz? Bu 27 Ağustos itibariyle Güneş ve Başak kavuşumu çok keskinleştirecek. Keskin bir zeka, somut bir şekilde gerçeklikleri görme, analiz etme, yapay zekayla, teknolojiyle bunları hayatımıza verimli bir şekilde ortaya koyma. Bunlar çok etkin bir şekilde görebiliyor olacağız. Ve 28 Ağustos 17.38'de Ankara'ya göre çıkartılmış takvimde balık ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Bu tabii ki yenilenme, geçmiş olarak pek çok duygunun yüklerinden arınıp bir değişimi başlatacak. Uranüs tek karesi çok hakim. Burada duygusal olarak tamamlanmalar, Uranüs'ün etkisiyle ev ve aile hayatımızda artık tutarsızlıkları görme ve değişmeye duygusal olarak dolunayla netlik kazanmaya yol açacak. Geçmişteki ilişkilere bakışımız değişiyor. Geçmişteki pek çok konunun değiştiğini göreceğiz. Ayın sonunda zaten 6 aya da sirayet edecek. İlk 4 ay sonrasında 2027'nin başlangıçlarına imza atan önemli bir aydayız. Ve sağlık konuları tabii ki bu ay çok etkin. Özellikle tutulmalar eşliğinde Güneş özellikle çok yoğun olduğu Aslan Burcu'nda kalp sağlığı, bedenimizde ritim bozuklukları, alerjik reaksiyonlar, ödem tutmaları tabii ki ay balığa geçtikten sonra ay sonunda balık tutulması ile beraber açık yaralar, romatizmal rahatsızlıklar, ödemler, yine Aslan, Jüpiter Aslan'da bakın hala hareket ediyor. Mide, kalp, sinirler, sırt ağrısı, omuz ağrıları. Bunların çok oluşabileceğini gösteriyor ve salgın hastalıklara karşı da bedenimizi desteklemek gerektiğini anlatmakta. Tabii ki ayın sonunda en çok etkilenecek burçlar değişken burçlarımız İkizler, Başak, Yay ve Balık etkileniyor olacak. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramımıza geldik ve ayı kapatıyor olacağız. Zafer Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Umarım bu ay değişimler, seçimler, yapmış olduğunuz o cesurca girişimler sizlere bolluk, bereket ve huzur getirir. Evet, şimdi burçlara geçiyor olacağım. Hemen burçları dinleyebilirsiniz. Sevgiler, selamlar. Merhaba sevgili koçlar. Sizler için tabii ki 6-12 aksında çok etkin olacak bir Ağustos ayına giriş yapıyorsunuz. Özellikle geçmiş konuları düzenleyip içsel otelinizi çok büyüttüğünüz bir dönem olacak. Sağlık ve günlük yaşamınız değişime uğruyor ve bir yıl boyunca da bu şekilde değişmeye devam ediyor olacak. Evet, sevgili koçlar, ayın başında Güneş Plüton arasındaki zorlu açılar başlangıç yapacak. Sizler için 6. evinizde günlük yaşamınızın çok yoğun bir şekilde arttığı, hızlandığı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Liderlik, otorite, bu etkileriniz yükselmeye başlayacak. Özellikle alt üst çalışanlarınız varsa yine ikili ilişkilerdeki o güçlü ateş enerjisi sizlerle beraber olacak. Fakat tabii ki hemen karşıt evinde işte ortak arkadaş gruplarınız, otorite figürleri, ortak paylaşımda bulunduğunuz kişilerle bir hem cesaret hem tercihlerinizi ortaya koymak hem de güç ve bu zorlukları yenmekle ilgili bir sınav vereceğinizi gösteriyor. Ve tabii ki yeteneğinizi, yaratıcılığınızı, kendinizi ifade etme yeteneğinizi ortaya çıkartmak burada size çok büyük güç sağlıyor olacak. Tabii ki o aslanın enerjisi, o bireysel yöndeki tercihlerinizi sunmak, insanlara açıklamak, kendinizi daha iyi planlarla günlük yaşamınızı değiştirmek ve ivme kazandırmak çok ön plana gelecek. Fakat öte yandan tabii ki o Plüton'un Kova burcundaki hareketiyle beraber böyle hedeflerinizde yeni bir takım konularla ilgili zorlukları görmek, yine tabii ki ortak arkadaş gruplarınız, işte yapacağınız hedeflerle ilgili çalkantılı bir sürece işaret ediyor. Ve 28 Ağustos'ta tabii ki balıkta bir hemen akabinde ay tutulmamız gerçekleşecek. Bu biraz daha içe dönük. Sizin için daha duygusal anlamda geçmişle ilgili konuları, ruhsal konuları, spiritüel anlamda, duygusal anlamda daha arındırmalara yönelik çalışacak önemli bir balık tutulmasından geçiyor olacağız. Yine finansal anlamda da önemli vurguları var. Tabii ki 12 Ağustos'taki Güneş tutulmasından sonra biliyorsunuz Mars sizin yönetici gezegeniniz hemen 17 Ağustos civarlarında Yengeç'e geçiyor olacak. Böyle birazcık aslında sizler için aile, çevre,
ve hareket etme mekanizmanızda biraz motivasyonla ilgili zorluklar çıkartabilir. Tabii ki ikili ilişkilere şöyle bakalım. Hemen aile, ilişkiler dedik. Aşk hayatınızda ayın başında girişken, coşkulu, dinamik etkiler var. 15-16 Ağustos güzel etkiler değerlendirebilirsiniz. Venüs'te çok güzel bir konuşumu var ayın. Daha ferahlatıcı günler içinde olacağız. Tabii ki burada ortaklıklar demiştik ya, arkadaş gruplarınız, sosyal hayatınız, iş çevreniz, özel hayatınız, bunlarla ilgili karşı tarafın beklentileriyle ilgili denge bulmakta ay boyunca bir takım zorlu sınavlar ve gündeminize yansıyacak olan hareket mekanizmanıza yansıyacak olan etkilerden bahsediyor. Burada dengede kalmanız çok önemli. Bilin ki karşı taraftaki kişilerle ortak noktada buluşamayacaksınız bu ay ve tabii ki burada bireysel olarak kendinizi ifade etmek, beklentilerinizi ortaya koymak ve dengede kalmak, kendi içiniz içinde dengeli kalmak çok önemli. Ve para konularına bakalım. Ay başında risk yönetiminiz çok ön planda. Zorunlu yapılandırmanız gereken bazı seçimler ve tercihler ön çıkacak. Evet, burada önemli, dikkatli olmak gereken bir süreç. Evet, para konularına baktığımızda Güneş Plüton ayı başında risk yönetimini zorunlu kılıyor. Burada biraz daha aslında tercihlerinizi dengeli bir şekilde yapmak, riske kaçmamak, finansal anlamda masraflara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu ay. Ve tabii ki Aslan Burcu'nda Merkür Jüpiter'in önemli bir kavuşumu büyük düşünmeye hedefliyor size. Büyük düşünmelere, uzun vadedeki planlarınızı ay genelinde zaten destekliyor. Anlık dürtüsel harcamalara bu ay çok dikkat. Ve 21 Ağustos'ta hem para hem ilişkisel anlamda geçmişle ilgili konuları arındırdığınız ve seçimlerinizin, gelecekle ilgili seçimlerinize önem verdiğiniz bir süreç. 21 Ağustos, 19 Ağustos'ta ay düğümleri yer değiştirecek. 21 Ağustos önemli bir tarih sizler için. Ve 28 Ağustos'ta balıktaki ay tutulması, para anlamında baktığımız zaman değer yargılarınızı, finansal anlamdaki yatırımlarınızı, yurt dışı işlerinizi, bunları yapılandırdığınız bir süre çalışıyor olacaksınız burada. Ve sağlık konularına baktığımızda tabii ki ayın başı çok vurgulu. Sağlık 6-12 aks dedik. Evet, kalp sağlığınız, kalple ilgili temalar, ritim bozuklukları, çarpıntılar, sıcaklıklardan dolayı çok dikkat. Bu ay sizin için sağlık daha öncelikli. Mars'ın tabii ki yengeçe geçmesiyle 17 Ağustos civarında ve balık tutulması, yani ayda özellikle ay tutulması sırasında burada romatizmal konular, fazla ayakta kalmamalar, ağrılar, şişkinlikler, ödem gibi sorunlar da yaratabilir. Stresle başa çıkmak için zihin ve beden dengenizi dengeli tutmakta çok önem taşıyacak sevgili koçlar. Sırt ve omurga, bunların sağlıkları, bedensel tutulmalar, bağışıklığınızı yükseltmeniz gereken bir aya işaret ediyor. Evet, 2016 Ağustos'un tutulmalar aksında sizler için hazırladığım olumlaması geliyor. Kendi içimdeki liderlik gücüme güveniyorum. Karşılaştığım zorlukları cesaretle aşıyorum. Kalbimi, zihnimi yeni dengelere açıyorum ve hayatıma bolluk ve bereketin akmasına izin veriyorum demiş. Sizler için bolluğu, bereketi, şifasıyla gelsin sevgili koçlar. Merhaba sevgili boğalar, hoş geldiniz. Ağustos ayına bolluğu, bereketi, neşesi sizinle olsun. Evet, sizin için bu ay en çok etkilenecek zodyak kuşaklarından birisiniz ve sizin için ev, aile, yaşam düzenleri tamamen tercihlerinizle yeniden şekillendiği bir süreç. Değişim başlıyor. Ağustos ayı itibariyle güneş tutulması ve ay tutulmasının etkileriyle bir yıla, yani ilk 2026'nın o 4 ayı ve sonrasındaki 2027'nin ilk 4 ayına sirayet etmeye başlayacak önemli etkiler sizlerle olacak. Tabii ki sabit burçlara geçecek. 19 Ağustos itibariyle Aslan Kova aksına yerleşecek. 2,5 yıl orada hareket edecek bir ay düğümü olacak. Ve tabii ki önemli bir güneş tutulması Aslan Burcu'nda, buraya koydum hemen. Ve diğeri de tabii ki Kova Burcu'nda karşılık bulacak. Bireysel olarak neleri şekillendirdik, neleri tercih ettik, cesaretle hangi değişimlerden geçtik, geçiyoruz. Ve sonrasında tabii ki Kova ile beraber karşılık alacak ve sonrasında Ay Balık burcunda
ay tutulması gerçekleşiyor. Sizler için tabii ki ev aile yaşantısı içerisinde çok etkin olacak. Ev ve aile içindeki dinamikler, aile gündemleri, işinizi yeniden şekillendirmeler, bu süreçte değişimler ortaya çıkarken lütfen direnç göstermeyin sevgili boğalar. Burada uyum sağlamayı seçmek ve enerjinizi korumak daha faydalı olacak ve tabii ki sizler sabırlı insanlarsınızdır. Ve burada önemli değişimleri fark ederek aslında geçtiğimiz aylardan belki yapılandırma sürecine girdiniz. Bu süreçte eğer bu konuları görüp değerlendirip değişimle ilgili bir takım noktalarda tercihlerde bulunduysanız artık bu ay itibariyle önümüzdeki aya doğru bilin ki pek çok konu hem iş hem aile hem sağlık konusunda değişim içinde ve yükselmeye başlayacak. Ve tabii ki gökyüzü ayın sonunda balık tutulmasıyla beraber sizi daha kolektif, yani bireysel kitlesel anlamda daha hareketlendirecek, hem de ruhsal anlamda da geçmişin bir takım filtrelerinden arındırıp duygusal bir takım noktaları temizlediğiniz, arındırdığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Peki ikili ilişkiler, evet, Aslan'da başlayacak o yoğun stelyum, evinizin içindeki kişiler, ev enerjisi, buradaki uyuşmazlıklar, belki ev iş düzenindeki uyuşmazlıklar, burada sakinlik ve olgunlukla kolayca aşabileceğiniz noktalara işaret ediyor. Tabii ki çok yoğun, kolektif anlamda, kitlesel anlamda birçok enerjinin değiştiğini göreceğiz. Burada liderler, tabii ki ünlü, popüler kişiler, sanatçı kişiler, bunlarla ilgili pek çok yoğun gündem hayatımıza sirayet edecek. Bu da tabii ki otomatikman sizin için ev ve işinizdeki dengeleri yeniden kurgulamanızı sağlayacak bir etkiye getirecek. Ve 15-16 Ağustos daha olumlu günler sevgili boğalar. Venüs sizin yönetici gezegeniniz terazide çok güzel bir yerde hareket edecek ve ayla kavuşacak. Bu iki günü değerlendirebilirsiniz. Daha ferah, daha yapılandırmaya yönelik bir gün. Bununla birlikte tabii ki Neptün'den karşıtlık alacak ama Merkür ve Jüpiter çok güzel kavuşum içinde, net, dürüst iletişim kurmaya yönelik her açıda size kapı açacak. Ve para konularına bakalım. Tabii ki para konuları finansal anlamda ayın başında ihtiyatlı ilerlediğinizi görüyoruz sevgili boğalar. İyi ki de öyle yapıyorsunuz. Anahtar kelime sizin için ihtiyat. Jüpiter ve Merkür aslında Aslan kavuşumunda sizi büyük hedeflere yöneltmeye başladı. Biraz daha işinizi değiştirmek, daha verimli hale getirmek, özellikle Chiron Boğa dönüşünü yaşıyoruz. Burada parasal hem değersel olarak size kazanç sağlayacak noktalara götürüyor. Ancak Plüton'la karşıtlık yapacak. Yani para ve finansal konularda aldığınız sorumlulukları yükseltebilir. Yönetici kişiler, işte burada ortak iş yaptığınız kişiler, bunlarla ilgili plansız giden atılımlar, bunlar ay başına zorlayacak. Bu gibi kişilerle riskli noktalara dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Ve 28 Ağustos'ta ayın hemen sonunda aslında Başak'ın etkisi biraz daha Güneş'in Başak'a geçmesiyle biraz daha aslında tutarlı, biraz daha net, daha matematiksel kurguları görebileceğiniz bir noktada ve balıkla tabii ki kapatacağız. Daha çok değer yargılarınız, parasal kaynaklarla ilgili bu değişimi görmek ve duygusal anlamda bunlarla mücadelenizi işaret ediyor. Ve tabii ki balık tutulması Uranüs'te çok etkili olacak. Yani burada Dolunay'da buradaki tutarsızlıklar yaşamınızda nasıl duygusal olarak baş ediyorsunuz? Bunlarla ilgili düzen kurma ihtiyacınızı çok arttırıyor. Zaten bu ay tercihler, cesur ilerlemeler ve tabii ki bu ev iş dengeniz içindeki dengeyi sağlamakla ilgili geçecek. Yeni bir düzen kurmak ve bu düzeni hem duygusal anlamda hem parasal anlamda sisteme oturtmakla ilgili çalışacak. Zorlu bir ay ve bir yıla yayılacak aslında, doğrusunu size dürüstlükle söyleyeyim. Ve sağlık konularına baktığımızda sevgili boğalar, boğaz ve boyun. Siz tabii ki ses telleri, boğaz ve boyunu sembolize eden burçlarsınız. Hem güneş burcu hem yükselen boğalar için de geçerli. Burada bir hassas dönem, ses telleriyle ilgili boğaz, boyun, gırtlak, hormonal konular ve özellikle balık ayda ayın sonunda ay tutulmamızda balığın işaret ettiği eklem ağrıları, romatizmalar, rahatsızlıklar, çok ayakta kalmalar, tutulmalar, bunlara çok eşlik edebilir bedeni. Hem ödemsel anlamda hem şişlikler anlamında tetikleyebilir. Tabii ki ilaç kullanımları yine Neptün'ün etkisi altında olacak. Tabii ki stresi yönetmek çok etkin olacak sizler için bu ay.
Yoğun enerjili bir ay olacak. Hareketleriniz, gündemleriniz değişiyor. En çok etki alan demiştik. 4-10 tam köşe evlerden geliyor olacak. Bu yoğun enerjiyi rahat bir şekilde atlatabilmek için uykusuzluğa dikkat, bedeninizi desteklemeye, yeme içme düzenlerinizi önemsemek, tabii ki ikili ilişkilerde o güzel iletişiminizi kullanmak sevgili boğalar size her türlü kapıyı açıyor olacak. İhtiyatlı olmanız gereken altın kelimeniz sizler için para konularında özellikle bu. Ve Ağustos ayının olumlaması sizler için geliyor. Değişim içimdeki huzurla geliyor. Hayatımdaki her türlü zorluğu olgunlukla karşılıyorum. Ve geçmişin yüklerini artık bolluğa, berekete ve geleceğe olumlu adımlar atarak karşılıyorum. Bedenim ve zihnim dengede. Ruhum şifalanıyor. Sizin için geldi Ağustos ayı sevgili boğalar. Özellikle ev ve iş dengelerinizdeki değişimler, tercihler ve ilerlettiğiniz, yapılandırdığınız her konu size bolluk ve bereketiyle geri dönüyor olsun. Evet sevgili boğalar, Etsy'de kanalım var. Hemen aşağıya bırakıyor olacağım. Eğer dilerseniz kişisel takvimlerinizi hazırlıyorum. Electional takvim dediğimiz güzellik, bakım, işte finansal konular bunlarla ilgili tercihlerinize göre sırf size özel bir takvim ofisinizde, evinizde gün be gün takip edebiliyor olacaksınız. Sizleri oraya bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Güzel bir ay diliyorum. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili ikizler, ikizler, can ikizler, ikizler hoş geldiniz yayınıma. Evet Ağustos ayı gerçekten oldukça cesur seçimler, değişimler, bir yıla yansıyan tutulmalar eşliğinde giriyor olacağız. Evet sizler için tabii ki hangi konularda etki edecek? Sizler için 3-9 aksında etki edecek. Bilgi, hareket, zihin aksı dediğimiz sizler için 3'ün 3-9 ve 3 ve 3'ün katlarında gerçekleşiyor olacak. Yaşamınız hızlanıyor sevgili ikizler. Zaten geçen aydan itibaren etkilerini almaya başlamıştınız. Merkürümüz artık retro yapmayacak. Ayın ortalarına doğru da zaten sonrasında Başak Burcu'na doğru geçiyor olacak. Daha verimli, daha iyi bir şekilde çalışacak. Evet ayın başında hemen Ay Balık Burcu'nda giriyoruz ve sizler için duygusal temeller, ikili ilişkiler bunları düzenlemek, burada ilerlemek, daha olumlu bir şekilde ilerlerken 7 Ağustos çok önemli bir gün. Ay ikizler sizin burcunuzda. Uranüs'le beraber kavuşum yapıyor olacak. Bu büyük hava üçgenine neden olacak. Çok güzel. Değişim gerçekleştirmek istediğiniz her konuda size destek sağlayacak ve hızlandıracak sevgili ikizler. Özellikle bu ay aslında sizler birazcık daha olumlu bir noktada hareket edebiliyor olacaksınız. Ay ikizler, güneş ikizler, yükselen ikizler ve hemen ayın 19 Ağustos'unda aks değişimine gideceğiz. Yani 2,5 yıllık yepyeni bir sürece başlıyor olacağız. Bu bir yıla doğru zaten ilerletiyor olacak. Hemen ayın başındaki bu tutulmalar eşliğine almaya başlıyor olacağız. Evet sizler için özellikle sosyal paylaşımlarınız, bireysel tercihleriniz çok ön planda. Sevgili ikizler burada destekleniyor olacaksınız. Bireysel olarak hangi konuları tercih ettiniz? Hangi konularda o aslanın, bakın burada aslanı koydum. Aslanın enerjisiyle bireysel olarak nelere niyet ettiniz? Bunları ortaya koyarken tabii ki Kova burcu hemen karşısında kolektif ortak alanda hangi konuları paylaşıma açtınız, hangi konulardan verim sağladığınızın altını çiziyor olacak. Tabii ki toplumsal hayatta ünlüler, yöneticiler bunların alaşağı dediğini görebiliriz. Çünkü Plüton çok sert bir şekilde geliyor. Halkı görmedin, ortak paylaşımları görmedin, ego sınavları. Tabii ki siz 3-9 aksında bilgi taşıyıcısı olacaksınız yine. Yine burada en çok etkilenen burçlar arasındasınız aslında. Önemli kariyer ve yaşam yolunda değişikliklere karar vermiş olabilirsiniz. Duygusal yönden tamamlanmalar, arınmalar ve yeni başlangıçlara size adım attıracak. İkili ilişkiler. Merkür ve Jüpiter Aslan Burcu'nda hemen ayın başında kavuşum yapıyor. İletişim tarzınız çok güçlenmeye başlıyor sevgili ikizler. Zaten geçen aylarda liderlik, otorite, bir şeyleri belki projeleri başlattınız. Belki bir takım ortak noktalarda girişimler yaptınız. Bunlarla ilgili sesinizi artık iyice güçlendirmeye başlayacak. Aslanın sesi gibi liderlik veren. O yüzden sevgili ikizler neyi konuştuğunuza çok dikkat. Ne konuşursanız sanki o artık oluşmaya başlayacak. O yüzden olumlu konuşmak, olumlu hareket etmek, ortak payede bireysel değil kişiler için hizmet sunmak ve yapmak çok değer kazanacak. Yardımlaşmak, ilham veren konuları ortak alanlarda paylaşımlarla büyütmek size çok büyük etki sağlayacak. Aslanın verdiği o hani ışık,
cömertlik, paylaşım ve tabii ki karşı tarafında Plüton'la karşıtlık yaşayacak. Yani burada otorite figürleri, işte yöneticiler, girişmiş olduğunuz projedeki zorluklar bunları göreceksiniz ama bunlarla savaşma gücünüz çok yüksek olacak ve burada ilhamla sunumlarınızı ortak alanda esneyerek sırf bireysel yönden değil o bireysel yönleri ortama açabilerek o gücü size taşıyor olacak. Ve 28 Ağustos'ta da ikili ilişkiler demiştik ya, balık ay tutulması olacak. Duygusal anlamda çok dürüst, çok net bir şekilde konuşacaksınız. Gizemli gözükeceksiniz. Ancak karşı tarafta artık yeni bir dengeye gelecek. Duygusal olarak o Uranüs'le beraber ayın kapanışında pek çok değişimi, karşılaşmayı, yeni insanlarla buluşmayı sizlere getiriyor olacak. Bu ay çok hareketli. Ve para konularına bakalım. Evet, ayın başında sorumluluklar yüklendiniz, projeleri değiştirdiniz. Oldukça verimli bir enerji var. Yılmayın, devam edin lütfen. Merkür, Jüpiter, Aslan burcunda kavuşum yaparak finansal yöndeki o büyük düşüncelerinizi altyapı sağlayacak onları geliştirmeniz için. Ancak buradaki zorluklara lütfen yenilmeyin. Sürekli değiştirmek değil ama ilerlettiğiniz konuyu daha verimli hale getirmek için desteklediğini gösteriyor. Ve 28 Ağustos'a baktığımızda, ayın sonunda paraya baktığımızda, evet, finansal değer yargılar üzerinde değişimler hızlanabilir diyor. Ancak burada özellikle ev ve iş arasındaki o tatsız gerilimler son düzlüğe çıkacak ve önümüzdeki 6 ayda da artık netleşiyor olacak. Evlilik ilişkiniz, sevdiğiniz kişiler, yeni anlaşmalar, yeni bağlar kurma sürecine geçiyor olacaksınız sevgili ikizler. Ve tabii ki sağlığa bakalım. Ay başında sağlık, özellikle kalp, uykusuzluk, göz rahatsızlıkları bunlara çok açıklık verirken ay sonunda ödem, tutulmalar bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, ay başında özellikle demiştik ya, ayın başında özellikle Jüpiter o Aslan sterliumu üçüncü evinizde hareket ederken günlük yaşam çok hızlanacak. Ancak burada işte kalp sağlığı, çarpıntılar dedik. Beden ve zihin arasındaki yönetime çok dikkat etmelisiniz. Çünkü zihniniz adeta pek çok konuda atılım yapmak isterken bedenle ilgili burayı dengelemek ve güçlendirmek çok ön plana çıkacak. İşte akciğer, solunum yolları, alerjik reaksiyonlar bunlarla ilgili etkin bir şekilde çalışacak. Yine kalp sağlığı demiştik. Tabii ki terapiler, dost sohbetleri, iletişiminizi şifalandıran noktalarda çok olumlu çalışacak. Sizlere çok iyi gelecek. Bu anlamda sevgili ikizler, güzel bir ay diliyorum ve ay sonundaki olumlamamız sizler için geliyor. Zihnimin berraklığıyla değişimleri kolaylıkla karşılıyorum. Geçmişin yüklerini bırakıyor, ilişkilerimde ve değerlerimde yeni bir denge kuruyorum. Attığım her adımda kendimi güçlü bir şekilde ifade ediyor, bereketi ve huzuru hayatıma davet ediyorum demiş sizler için. Bu olumlama geldi. Evet, güzel bir ay olsun, bolluğu bereketiyle geçsin. Ve Etsy'de bir dükkanım var, hemen aşağıya bırakıyor olacağım. Kişisel takvimlerimiz, election astroloji dediğimiz güzellik, sağlık, bakım, finansal anlamda sırf size özel bir takvim istiyorsanız Etsy kanalımdan takip edebilir ve buradan sipariş verebilirsiniz. Sevgi ve selamlarımla güzel bir ay diliyorum. Merhaba sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Ağustos ayına hoş geldiniz kanalıma. Size bolluk, bereket, neşe ne istiyorsanız getirsin. Evet, sizin için önemli bir aya girdik. Tüm zodyak burçları için ama bu ay çok önemli. 6 ay ve bir yıla kadar, önce 6 ayda sonra bir yıla kadar etkilerini almaya başlayacağız. Ve 2,5 yıl aslında sürüyor olacak bu etkiler. Evet, 2,5 yıl sürecek çünkü aks değiştiriyor olacağız. Evet sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, güneş yengeçler. Evet, sizler için 11 Ağustos çok önemli. Çünkü 11 Ağustos'ta Mars Yengeç burcuna, yani sizin burcunuza geçiyor olacak. Evet, Aslan'ı buraya koydum, burada Kova'ya koydum. Çünkü Aslan ve Kova aksına merhaba diyeceğiz. Artık onların dönemi başlıyor olacak ve 2,5 yıl sürecek. Ve Mars tabii ki Yengeç'e geçtiği zaman 11 Ağustos itibariyle sizde liderlik, yöneticilik, işte ilerlemek, aksiyon olmak, bunlarla ilgili konular aktifleşmeye başlayacak. Biraz daha aslında
bedensel olarak daha böyle içe dönmek isteyebilirsiniz. Biraz yavaşlamalar söz konusu olabilir. Dinlenmek ihtiyacınız artabilir. Hızlı bir sürece giriş yaptık. Evet, demiştik ya, para ve öz değer vurguları çok yüksek olacak. Ve tabii ki dışsal faktörler dediğimiz, işte dışarıdan gelişen olaylar çok fazla değişime uğruyor. Tabii ki çok fazla etki alacaksınız duygusal anlamda. Duygusal etkilerinizin yükseldiği, Mars'ın aslında yengeçteki konumu klasik astrolojide zayıf bir konumda hareket ediyor der. Ve bu yüzden aslında duygusal anlamda reaksiyonlar ve dürtüler, kendinizi güvenliğe alma ihtiyacı, bu gibi konulara çok vurgusu yapacak. Sevdiklerinizi koruma altına alma, yaşamınızı, ailenizi koruma altına alma gücünüzü yükseltiyor. Evet, 12 Ağustos'ta Aslan'da güneş tutulması gerçekleşecek. Evet, 12 Ağustos'ta bu gerçekleşen kuvvetli Aslan stelyumuyla, Plüton karşıtlığıyla, evet, Plüton hemen karşısında Kova'da karşılıyor olacak. Burada tabii ki kişisel kaynaklarınız ikinci evde. Evet, paranız geliyor olacak. Evet, yeni değerler yaratmak, öz değeriniz ön plana çıkıyor olacak. Burada cesaretle ilgili bir sınav da söz konusu. Ego, cesaret, kişisel gelişimler, parasal yatırımlarınızı kuvvetli bir hale getirmeye çalışmalar, bunlar çok ön planda. Fakat burada tabii ki Plüton'da karşıtlık yapacak. Plüton sosyal, dışarıda yaptığımız işler, özellikle 2-8 aksımız içerisinde hareket ettiğini görüyoruz burada. Paranızı, aldığınız parayı yönetmek, borçlarınızı kapatmak, tabii ki burada huzursuzluk, bunlar etkin olacak. Bunları lütfen bilin. Ve burada tabii ki ay sonuna doğru başa doğru ilerlemesi, biraz daha aslında detaylara odaklanmaya başladınız. Zihinsel bir arınmalardan geçen, zihinsel olarak daha net bir şekilde görebileceğiniz bir sürece hareket edecek. Bu süreçte sizi daha rahatlatan bir döneme doğru geçiyor olacak. Evet, ikili ilişkilere bakalım. İkili ilişkilerde aile yaşamı demiştik. Onları korumak, sevdiklerinizi korumak, kendinizi korumaya almak çok ön planda. Tartışmalardan lütfen kaçının. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, size hiç iyi gelmiyor. Zaten kime iyi gelir tartışmak, ancak burada tabii ki duygusal olarak kırılganlıklar, yaralar çok aktifleşiyor. Özellikle Venüs Neptün karesi ayın başında duygusal anlamda sizi arada bırakabilecek etkiler barındırıyor. Demiştik ya, cesaret sınavları. Öte yandan ikili ilişkilerde o netlik kazanma biraz zaman alabilir diyen bir noktada hareket edecek. Ve 19 Ağustos civarında özellikle ikili ilişkilerde akslar yer değiştiriyor olacak. Yani Aslan ve Kova aksına geçecek. 2,5 yıllık sürece geçiyor olacak. Burada 19 Ağustos'ta kişisel arzularınızla arkadaş çevreniz, ortak paylaşımlarınız, bunları dengede tutmak zorlaşmaya başlayacak. Yine burada tabii ki siz sevgili yengeçler, şefkatli, duygusal, pek çok konunu aslında algılayabilen, sezebilen burçlardansınız. Burada şefkat ve anlayışınızı elden bırakmamak sizin en büyük gücünüz bu süreçte. Burada herkes için şifalandıran güzel konuşmalar yapmak, şefkatli, bilinçli konuşmalar yapmak sizi çok yüceltecek bu süreçte. Evet, burada aslan aksı dediğimiz o bireysel ve kişisel güçlerimizi ortak paylaşımlarla aslında güçlendiririm diyecek. Yani bireysel tutkulardan ziyade aslında kovanın ve tabii ki kuzey ay düğümü kovada hareket ediyor. Ortak bir takım paylaşımlara açmak, o güzel yeteneklerinizi, şefkatle anlayışınızı bu alanda kullanmak sizin en büyük gücünüz. Burayı rahatlatmak, sakinleştirmek konusunda sizin çok önemli yetenekleriniz var. Bunlar aslında ortaya çıkmaya başlayacak. Tabii ki o kişisel, bireysel özgünlüğünüzü kaybetmeden. Ve para konularına bakalım. Para konularında ayın başında o yüksek aslan sterlimi Plüton'la karşılık yapıyor demiştik. Burada büyük kitlesel durumlar, ekonomik, finansal konularda önemli değişimleri gözlemliyor olacağız. Sizler zaten sezgisel kişilersiniz. Bu otorite figürleriyle ilgili sürtüşmeler geçen aydan itibaren değişimler başlamıştı. Ve bu ay parasal konularda büyük düşünmeye itiyor sizi. Büyük, uzun vadedeki planlar. Bunları da iyi ki böyle yapıyorsunuz. Bunları daha net bir şekilde göreceksiniz. İhtiyatlı olmanız gerektiğini vurguluyor. Tabii ki siz de bu konuda ihtiyatlı olduğunuzu düşünüyorum. Ve 28 Ağustos'ta Ay Balık burcunda önemli bir tutulmamız var. Tabii ki Güneş tutulmasının hemen akabinde Ay tutulması eşlik ediyor olacak. Para konularında çok önemli
devrimsel bir süreç geçiriyor olacaksınız. Bir devri kapatıyorsunuz adeta. Belki borçlarınız vardı. Belki o borçlarınızı yapılandırmak için yeni bir süreç başlatacak. Belki de yeni bir işe atılım yaptığınız oradaki gelirlerinizle yeni anlaşmalarla hazırlık sürecine geçirecek sizi. Bu tabii ki 6 aya doğru ilerlemeye başlayacak. Burada ayın sonunda finansal anlamda neye karar veriyorsanız lütfen unutmayın. Merkür ve Jüpiter'in o aslandaki güzel kavuşumuyla beraber ayın sonunda Merkür Başak'a geçtiğinde daha mantıklı, daha bilinçli, duygusal anlamda kendinizi daha iyi hazırladığınız bir süreçte olacaksınız. Daha verimli. Ve sağlık konularına bakalım. Ayın başında Mars demiştik ya Yengeç burcunda hareket edecek. Bu zaman zaman sizi aşağıya çekebilir. Lütfen buna karşı içsel huzursuzluğunuzu dengede tutmaya çalışın. Burada yine ayın sonunda balık tutulmasının eşliğinde tabii ki siz de su burcusunuz sevgili yengeçler. Buradaki su elementindeki aktiflik özellikle duygusal anlamda strese, içsel huzursuzluğa dikkat etmek, dengelemek çok önemli olacak. Burada bu motivasyonu sizi aşağı çekmesine lütfen izin vermeyin. Yine ayak sağlığı, çok ayakta kalmamalar, romatizmal durumlar, ödem, vücuttaki şişlikler, su elementi burada aktif olacak ve ay genelinde zaten Jüpiter'in Aslan etkisiyle mide, işte stres kaynaklı kalp çarpıntıları, kalp rahatsızlıkları da yine ayın başında oldukça aktif. Çünkü aslan biliyorsunuz solar plexus ve kalp bölgemizi sembolize ediyor. Hormonal konular. Yine ay sonunda ilaç alımı yapıyorsanız lütfen ilaç alımınıza dikkat edin. Neptün çok aktif olacak bu alanda. Bedeninizi dinlendirmek, yine hafif ve sağlıklı rutinler yaşamınıza katmak size çok destek olacak bu süreçte. Tabii ki ameliyatlar için çok uygun bir dönemde olmayacağız. Fakat ben Etsy kanalımı paylaşıyor olacağım. Bireysel takvimler hazırlıyorum. Ancient, işte Mısır, Egypt gibi temalar seçip sizler için election astroloji dediğimiz yani seçimsel astrolojiyi kullanarak size özel takvim hazırlıyorum. Bu normal diğer dışarıda satılan takvimler gibi değil. İşte ofisinize koyabilirsiniz, evinize koyabilirsiniz. Gün be gün aslında takip edebilirsiniz. Şifalı rutinleri ağırlık vermeniz size fayda sağlayacak bu ay. Ve Ağustos ayı olumlaması sizlere geliyor sevgili yengeçler. Duygularımın derinliklerindeki şifayı keşfediyorum. Zorlukları sevgi ve şefkatle aşıyor, geçmişin yüklerini sevgiyle geride bırakıyorum. Zihnim berrak, kalbim huzurlu, kendimi yeniliğe ve yeni başlangıçlara sevgiyle açıyorum. Evet, Ağustos ayı sizler için geldi. Bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili aslanlar, hoş geldiniz Ağustos ayına. Evet, Ağustos ayının en göz bebeği sizlersiniz sevgili aslanlar. Ve tabii ki buraya hemen aslanı koydum ve bir de kova burcu koydum. Sizin döngülerinize geçiyoruz sevgili aslanlar ve oldukça etkin olacak aslanlar ve yükselen aslanlar. Evet, bu ay gökyüzünde adeta sahne sizin için kuruluyor, sizin burcunuz için kuruluyor. Ve 12 Ağustos'ta çok önemli bir Aslan Güneş tutulmamız gerçekleşecek ve tabii ki Aslan yeni ayı aynı zamanda oluşacak. Burada tabii ki sizin için ilişkilerde yeni başlangıçlar ve yeni sorumluluklar demek. Hem bireysel hem toplumsal yaşantınızda önemli güçlü dönüşümler ve cesaretle ilgili sınavların dönemi başladığını gösteriyor ve bu 1,5 yıla da yayılıyor olacak. Hemen Ağustos ayının girişinde Güneş, Jüpiter ve güçlü bir aslan sterlimi oluşturmaya başlayacak gezegenlerimiz ve sonrasında Plüton tabii ki hemen karşısında bekliyor olacak Kova burcunda Plüton'un etkileriyle. Tabii ki burada otorite figürleri, sizce yaşça büyük olanlar, yine liderlik tarzınız burada yeniden yapılandırılması gereken konulara işaret ediyor olacak. Ayın genelinde tabii ki dramatik, coşkulu, bütün yıllara, önümüzdeki yıllara da etki edecek süreçteki seçimleriniz damga vuruyor olacak. Burada bir seçim aşamasındasınız sevgili aslanlar. Yaşamınıza yön vermek, kararlarınızı yenilemek, güçlü bireysel otoriteniz ortaya çıkarken karşınızdaki kişiler, ilişkilerle aldığınız dinamikler sizi çok zorlayabilir. Yine ego ve güç savaşları ortaya çıkabilir. Ama siz sevgili aslanlar kalbi geniş, yüreği geniş, cesaretli kişilersiniz ve burada tabii ki bireysel, yaratıcı, ilham verici kaynaklarınızı ortak yaşamda kullanabilmek, paylaşabilmek,
Aynı ortak payede kendi özgünlüğünüzü yitirmeden var olmak çok önem taşıyor. Önemli, güçlü bir süreçtesiniz fakat karşı taraftan da bir o kadar güçlü reaksiyonlar alabileceğiniz bir aya işaret ediyor. İlişkilere baktığımızda ilişkiler çok güçlü dinamikleri ortaya çıkartıyor. Kendi bireysel istekleriniz, partneriniz ve çevrenizdeki beklentiler arasında denge kurmak çok önemli olacak bu süreçte. Güneş, Merkür tabii ki ilk başta sizin burcunuzda yeteneklerinizi ortaya çıkartmak, güçlendirmek, fakat Plüton'la baskın ilişkiler, işte manipülatif kişiler, size etki alanına alıp baskılamaya çalışan kişiler, isteklerinizi sorgulamaya neden olan kişiler, bunların manipülatif etkilerini göreceksiniz. Fakat burada tabii ki ego ile ilgili o bireysel tutumlarınızı ortaya koymak, özgünlüğünüzü ortaya koymakla ilgili sizi bir adeta savaş sahnesine davet ediyor olacak. Burada baskın olma ihtiyacınız veya karşı tarafı aşırı derecede sizi baskılama hissiyatlarına itebilir. Bu süreçte özellikle 15 ve 16 Ağustos çok değerli günler. Venüs terazi burcunda ve tabii ki Ay'la kavuşacak Venüs'e. Çok ferahlatan, daha güzel, bağlarınızı güçlendirebileceğiniz, sizi daha ferahlatan bir dönemde olacak. Bu günleri kullanabilirsiniz. Yine parasal konulara bakalım. Parasal konularda da yine büyük düşünme, vizyonunuzu geliştiren bir ay. Özellikle çok yüksek, uzun vadede güzel fikirler içinde olacaksınız. Bu özellikle Merkür ve Jüpiter'in ay başındaki konumu sizlere destekliyor olacak. Ancak Plüton karşıtlığı, otorite, dışarıdan gelen güçler, para sorunları, riskli girişimlere karşı da dikkat etmelisiniz sevgili aslanlar. Burada riskli girişimler, kendi özgürlüğünüzü ortaya koymak için aşırı yoğun savaşlara girmek konusunda dikkat edin lütfen. 28 Ağustos'ta artık balıkta geçecek ve ay tutulması olacak. Hemen güneş tutulmasının akabinde su burcunda önemli bir balık tutulması var ve bize bir şey işaret ediyor. Burada para ve finansal kaynaklarınızı düzenlemeler konusunda lütfen dikkatli olun. Bu ay sizler için özellikle duygusal anlamda değer yargılarınızı değiştireceğiniz, yeniden yapılandıracağınız bir döneme işaret ediyor. Yepyeni duygusal anlamda devrimler yaratacak düşünceler, yeni kişiler, yeni anlaşmalar, bunlarla ilgili olacak ayın sonu. Ve para konularında tabii ki yeni gündemlere doğru hareket ediyor olacaksınız. Ayın başındaki o riskli durumlara karşı dikkat etmelisiniz ve tabii ki bu hemen önümüzdeki 4 aya ve sonraki 2027'nin başına doğru da devam edecek. Evet, 19 Ağustos'ta da çok önemli bir gün, artık aks değiştiriyor ve Aslan Kova aksına, yani sizin burcunuza geçiyor olacak. Güney ay düğümü bireysel olarak yapmak istediğiniz konularda size neyler fayda sağlamıyor, nelerde zararlı çıktınız, bunları görüp aslında filtrelediğiniz ve ay sonunda Başak enerjisine doğru geçip daha mantıklı, daha kararlı ifadeler içinde olacağınızı gösteriyor. Tabii ki ev aile dinamikleri ayın ikinci yarısından sonra daha etkin. Evinizi düzenlemek, işinizi düzenlemek, yeni kararlar almak daha etkin olacak ve daha mantıklı bir şekilde, daha iyi bir şekilde oluşturabileceksiniz. Bir değişim var. Burada tabii ki yeni başlangıçlar, yeni sorumluluklar demek. Plüton bu anlamda da yine ayın başında, evet, yeni konulara başladınız. Yeni ilişkiler, yeni etkiler var. Fakat aynı zamanda size burada bazı sınavlara, zorluklara göğüs germe ile ilgili bir takım konuların üzerinden geçeceğini gösteriyor. Peki sevgili aslanlar, ayın sonuna doğru sağlık konuları ne olacak? Aslan burcundaki bu tutulma çok kuvvetli. Özellikle kalp ve kalp sağlığına, strese çok dikkat. Kalp çarpıntıları, aman Allah korusun, elim kulağımızı çekelim. Bu sıcak günlerde lütfen kalbinize çok dikkat. Yine sağlığınız, sırt bölgeniz tutulmalar eşlik ediyor. Tansiyon, bunlar çok etkin. Bu dönemde stres yönetiminiz çok kritik olacak. Yine tabii ki ayın sonunda balıkta gerçekleşecek ay tutulması ile beraber ayak hassasiyeti, ödemler, şişlikler bedende bu anlamda uyarıcı etkilere karşı çok yoğun olacak ayın sonu. İlaç kullanıyorsanız ilaç kullanımınıza çok dikkat ay sonunda da yine. Bedeninizi dinlendirmek ve kalp ritminizi koruyacak sağlıklı aktiviteleri seçmek önemli olacak. Siz bu ay çok aktif olacaksınız. Adeta bir savaşçı gibi. Bakın, burada savaşçı seçtim. Ares'i seçtim. Bu Ares tabii ki savaşacak. Buradaki kitlesel durumlarda değişen konularla ilgili savaşacak ama bireyselliğinizi kaybetmeden savaşmak. Ortak payede aslanın o gücünü, aslan biliyorsunuz kraldır. Kral halk için çalışır. Bunu
ortaya koymak, yardımlaşmak, egosal durumlarla ilgili filtreleme yapmak, güçlü bireysel yeteneklerinizi ortaya koymak, bunlarla ilgili çok güçlü sınavlar vereceğinizi gösteriyor. Sakinlikle karşılamak çok önemli olacak. Evet sevgili aslanlar, bu ay sizler için bu şekilde geldi. Etsy kanalımı hemen aşağıya bırakıyor olacağım. Kişisel electional takvimlerinizi arzuluyorsanız buradan bulabilirsiniz. Güzellik, finans, sağlıkla ilgili konularda electional takvimleriniz sizleri bekliyor olacak. Özenle özellikle antik Mısır, Maori ve tabii ki Yunan etkilerini kullandım. Bu anlamda bulabilirsiniz beni. Evet, 2026 Ağustos ayının olumlaması sizler için geliyor. İçimdeki gücü ve yaratıcılığı cesaretle dışarıya yansıtıyorum. Zorlukları birer büyüme fırsatı olarak görüyor, seçimlerimin sorumluluğunu alıyorum. Kalbim huzurlu, zihnim berrak, hayatın sunduğu her türlü bolluk ve bereketi kabul ediyorum ve kapılarımı bolluk ve berekete açıyorum. Güzel bir ay diliyorum. Beni izlediğiniz için sevgi ve selamlarımla. Çok teşekkürler. Merhaba sevgili Başaklar, hoş geldiniz. Ağustos ayına, Ağustos ayı bolluk, bereket, neşesiyle sizleri bulsun. Evet, Ağustos ayı Aslan ve Kova. Evet, Aslan burcunda güneş tutulmamız ve ay sonunda da Balık'ta ay tutulmamız gerçekleşecek. Ve tabii ki sizler için 12-6 aksı devrede olacak. Evet, ayın büyük bir bölümünde Aslan enerjisiyle açılıyoruz ve tabii ki 23 Ağustos'ta 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçmesi yani sizin burcunuza geçmesiyle enerjiler değişmeye başlıyor. İyi ki doğdunuz sevgili Başaklar. Bu ayın ikinci yarısından itibaren Başak enerjisine doğru geçiyoruz ve 25 Ağustos'ta da Merkür burcunuza ve kendi evine yerleşiyor olacak. Çok güzel sizin döneminiz başlıyor olacak sevgili Başaklar. Hayırlı uğurlusuyla gelsin. Ve Kayron'da tabii ki üçgen yaparak girecek Güneş. Ne kadar güzel şifalanıyorsunuz. Yeni değerler, yeni konuları keşfediyorsunuz. Eski geçmişte pek çok konuları arındırıyorsunuz. Bu güzel bir yaş döngüsü olacak sizler için. Para kazanma, değerler bunları yeniden detaylandırıp şekillendirdiğiniz bir ay olacak. Ve ayın sonunda da hemen balıkta bir tutulma gerçekleşecek ve siz tabii ki bu ayın en çok etkilenen kuşağında olacaksınız. Ayın sonu daha da etkili olacak. Eski konular şifalanarak geri dönüyor. Evet çok ince detaylar, sizi bir takım zarara uğratan konuları artık iyice netleştirdiğiniz, gördüğünüz bir süreçte olacaksınız. Evet sağlık ve içsel devrimler dönemi olacak sizler için ve bir yıla kadar sirayet edecek. Geçmiş analizleri tamamlıyorsunuz, yeni konulara başlıyorsunuz. Özellikle para ve bedensel olarak yenilendiğiniz bir sürece adım atıyorsunuz sevgili Başaklar. Peki ilişkiler konusu. Evet ilişkiler konusunda ayın başında evet birazcık aslında o geçmiş konuları arındırmak, iş ortaklıklar bir yere girdiniz, bir şeye yapmaya çalışıyorsunuz, engeller var. İşte yine otorite figürleriyle ilgili o Plüton'la büyük bir karşıtlıkla girecek. Tabii ki bu dönemde kimlerle karşılaştınız? Kimlerle iletişim içinde olduğunuz çok önem taşıyor. Geçen Temmuz ayında Merkürümüz retroydu ve önemli noktalara duygusal olarak, parasal olarak pek çok konuda aslında sizi zarara uğratan noktaları gösterdi. Ve tabii ki şimdi artık ileriye doğru hareket edecek ve bir yıl içerisinde de yepyeni öncülüğünü taşıdığı etkilere imza atacaksınız. Evet sizler için değiştirdiğiniz konular hangi konularsa işle ilgili dinamikler olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir. Bu ayın başında cesaretle riske aldığınız konuları ayın sonunda filtreden geçireceksiniz ve yenileyeceksiniz. Evet ilişkiler demiştik ay sonunda çok aktif. Güneşin Başak Burcu'na geçmesiyle özellikle Balık Başak aksı tamamlanıyor olacak. 19 Ağustos'tan itibaren Kova ve Aslan aksına geçiyor olacağız sevgili Başaklar ve tam bu geçiş sırasında ilişkilerinizde sürece gelen işte sürece de kalmış konular, yarım kalmış mevzular, tamamlanmamış konular artık bunlar iyice netleşiyor olacak ve bu dönemde karşılaştığınız kişilerle ilgili iletişiminiz çok ön plana çıkacak. Yani ikinci yarısından itibaren daha verimli, daha mantıklı, değiştirmek istediğiniz konularda daha verim elde edebileceksiniz. Özellikle ay sonunda Uranüs tekaresiyle giren
Ay tutulması ilişkilerdeki tutarsızlıkları o çözümleyen yanlarınızla sağlam bağlar kurmak adına sizi bazı seçimlere itiyor olacak. Evet, değişimler zirvede ve seçimler ön plana geliyor. Yeni bir dönem başlıyor olacak sizler için. Evet, paraya bakalım peki. Para konusunda Güneş, Merkür özellikle zihinsel olarak çok netlik sağlayacak. 23'ünden sonra biraz daha analiz ve plan yapma yeteneğiniz ve yeteneklerinizi zirveye çıkarttığınız bir noktada olacak. Hele ki Chiron'la beraber üçgen yapması, maddi konulardaki zorluklarınız, bunları görüp bu zorluklarla göğüs germe ve baş etme gücünüzü arttıracak. Yaralarınızı görüp sarabileceksiniz. Hem bedensel hem maddi anlamda yeni bir sürece geçiyorsunuz sevgili Başaklar. 28 Ağustos'taki Balıkta yaşanan ay tutulması para ve finansal konular üzerinde önemli değişimleri hızlandıracağını gösteriyor para konularında. Zaten genel anlamda bu ay çok dikkatli olmak gereken bir süreçteyiz. Yeni yapacağınız bağlar ve anlaşmalar önümüzdeki 6 ayı kapsayacak. Bakın, bu genel bir yorum. Özellikle kendi yorumunuzu istiyorsanız, rica ediyorsanız burada benim mailime yönlendirmeniz gerekiyor. Doğum saatiniz, doğum yeriniz ve bilgilerinizi benimle paylaştıktan sonra bunu elde edebilirsiniz ve bu 6 ay boyunca kapsayacak. Aynı zamanda Etsy dükkanımı da aşağıya koyuyor olacağım. Electional Astroloji dediğimiz seçim astrolojisi, bireysel anlamda sizin için hangi günler daha verimli, hangi kombinasyon, gezegen kombinasyonları sizler için daha olumlu çalışıyor, bunları görebileceksiniz. Etsy dükkanımda hemen takvimler hazırladım. Ancient Mısır, işte Afrika, Yunan tarzında takvimler sizleri bulacak. Normal takvim değil. Ofisinizde, evinizde size özel olan takvimi kullanabiliyor olacaksınız. Dileyenler için hazırlıyor olacağım. Ve sağlık konularına bakalım. Evet, sağlıkta Merkür Başak Burcu'na geçmesiyle beraber zihin ve beden ilişkiniz güçleniyor. Bir arınma, şifalanma konuşmalarınız çok etkin olacak. Verimli planlar yapabiliyor olacaksınız. Tabii ki Balık Burcu'nun etkileriyle balık tutulması, ay balık tutulması ile beraber etki edecek ve sağlık konularında rutinleriniz yenileniyor. Pek çok konuda sağlıkla ilgili yenilenmeler içinde olacaksınız. Bir rahatsızlığınız vardır, tamamlanıyor olacak. Ve ay tutulmasıyla beraber özellikle ağız, özellikle dişler, Satürn'ün etkileri, yine balığın etkisi, Neptün Koç burcunda, Jüpiter Aslan burcunda, özellikle ödem, romatizmal rahatsızlıklar, bunlar çok etkin. Aslan'da konumlanan Jüpiter'le beraber mide, yemek, rutinlerinizi değiştireceğim diyor adeta ve bunu bir yıla yayacak. Hayırlısı uğurlusu olsun, güzel şifalanmalarıyla beraber gelsin. Oldukça verimli bir sürece doğru ilerliyor olacaksınız. Evet, ayın başı sevgili Başaklar çok zorlayıcı. Bir takım borçlar, harçlar, bunları görüp yaraları sardınız. Ayın sonunda daha mantıklı, daha önünüzü görmeye başladığınız bir sürece doğru ilerliyor olacaksınız. Yine ilişkilerle ilgili de karşılaşmalar, fakat ayın sonunda da yenilenmeler, duygusal devrimler etkin olacak sizler için. Evet, Ağustos ayının olumlaması sizlere geliyor sevgili Başaklar. Zihnimin analitik gücüne güveniyorum. Ruhumun şefkatle dengede bir şekilde bolluğa ve berekete açıyorum. Geçmişin yüklerini sevgiyle geride bırakıyor. Kendimi yeni döngümde, yeni yaşımla beraber arınmaya, iyiliğe, bolluğa, berekete açıyorum. Detaylar ve hayatımın içindeki yüksek hayrıma gelişmesi için kapılarımı açıyorum. Bütüne de şifalarımı sunuyorum. Evet, siz sevgili Başaklar için geldi. Başaklar şifacıdır biliyorsunuz, ama bu defa öncelikle şifayı kendinizde başlatacaksınız ve sonrasında tüm işlerinizi düzene koyduğunuz ayın sonuna doğru balıktaki ay tutulmasıyla beraber pek çok konuyu netleştirerek şifalandırdığınız bir sürece imza atacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun sevgili Başaklar. Güzel bir Ağustos ayı diliyorum. Sevgi ve selamlarım. Merhaba sevgili teraziler, hoş geldiniz Ağustos ayına. Evet, sizler için Ağustos ayı nasıl geçecek ona bakacağız. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, bu ay güneş tutulmamız var ve ayın sonunda da Balık burcunda ay tutulmamız gerçekleşecek.
Tabii ki sizler için ayın hemen başında günlük işleriniz, işte günlük yaşamınız, çalışmalarınız bunlar çok aktif bir şekilde çalışıyor. Hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, bunlara odaklandığınız bir ay girişi olacak. Evet, bu ay artık Aslan ve Kova aksında olacağız ve tabii ki Aslan ve Kova aksının burada koydum Aslan ve Kova artık karmik ve kadersel anlamda yeni 2,5 yıllık bir sürece girdiğimizi işaret ediyor olacak. Evet, sizler için sosyal çevre tabii ki tam 5-11 aksına çalıştırmaya başlayacak sevgili teraziler. İşte kalbinizden geçenler, çocuklarınız, sevdiğiniz kişiler ve yeni hedefler, yeni umutlar gün yüzüne doğmaya başlayacak ve yeni çevreler. Tabii ki hedefleriniz ve yeni ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar yapacağınız bir aya işaret ediyor ve bu tabii ki bunun sonrasında önemli güneş tutulmamızın sonrasında ve ay tutulmasının sonrasında 1,5 yıl devam edecek etkileri göreceğiz. Hemen 4 ay ve 2027'nin başında oldukça 2007'nin ilk 4 ayında çok etkili olacak bu ayın içinde aldığımız kararlar. Evet sevgili teraziler 15-16 Ağustos'a geldik. 15-16 Ağustos çok değerli. Güneş tutulmasından da bahsedeceğim. Yalnız Venüs sizin tabii ki yönetici gezegeniniz. Bu 2 gün çok verimli olacak sizler için. Lütfen değerlendirin. Burcunuzdaki konumu sayesinde birinci evinizde güzel kararlar alabilirsiniz. Yine estetik ve güzellik içinde size daha olumlu bir etki sağlıyor olacak. Evet bunlar genel yorum. Eğer burada tabii ki gezegen kombinasyonunuz varsa bu transit sırasında tabii ki farklı etkiler de getirebilir. Burada genel anlamda oldukça olumlu bir güne işaret ediyor. Bunun için eksik alınımı hemen aşağıya bırakıyor olacağım. Orada güzellik takvimleri, finansal takvimler, para ve sağlıkla ilgili konularınız varsa buradaki linki kullanabilirsiniz veya bana zodyakhabercisi.gmail'den haritanızı gönderebilirsiniz. Buradan memnuniyetle beraberce inceleyebiliriz. Evet, sizler için ikili ilişkilerde yepyeni bir süreç demiştik. Bunlar düzenleniyor. Estetik algınız çok daha güzel, çok daha farklı noktalarda gelişmeye başlayacak bir aya işaret ediyor. Yine tabii ki 5-11 aksı dediğimiz için burada umutlar, yapmak istedikleriniz, işleriniz, arkadaş çevreleriniz çok hareketli bir süreçte olacak. Tabii ki Güneş ve bu yüksek aslan stelyumu oldukça kuvvetli bir şekilde 11. evinizde size güzel şanslar getiriyor olacak. Öte yandan karşıt evinde hemen Plüto bekliyor. Yani 5. evinize yerleşmiş Plüto'yu görüyoruz. Burada hedefleriniz tutkulu bir şekilde yapmak istediğiniz konulara öne çıkartabilirken aynı zamanda kendi kendinizi baskılamak, bazı konularda fazlaca hani takıntı yapmak, obsesif hale çevirmek, o noktaya fazlaca odaklanma verebilir. Tabii ki burada aslan bireysel tercihler diyor. Kova da tabii ki kolektif ve toplulukla ortak paylaşımlar diyor. Liderliğiniz yükselmeye başlayacak sevgili teraziler. Konuşmanızla, görüntünüzle ön planda olacaksınız ayın başında. Ancak stresli bir hal var. Mars da zaten Yengeç burcuna geçiyor. İşle ilgili, aile gündemleriyle ilgili böyle biraz kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz, baskılanmış hissedebilirsiniz. Yaptığınız işten keyif almak zor olabilir ama göz önünde olacaksınız ve projeler konusunda destekleniyor olacaksınız. Bu anlamda tabii aslanın enerjisini o bireysel kolektif arkadaş ortamında görünür olduğunuz kısımlarda hani çekinik olmamak, belki yapmak istediğiniz işle ilgili biraz daha utangaç ve kendi içinizde olmamak, koruma dürtülerinizi yükselterek savunmatik alanda olmaktan ziyade o özgün güzel yanınızı arkadaşlarınız, çevreniz ve hedeflerinize yöneltmeniz, aslanın o bireysel enerjisini kolektifte kullanmanız çok etkin olacak. Bu sizin gücünüz sevgili teraziler ve yükselen teraziler sizler Venüs'ün insanlarısınız. Girdiğiniz ortamı aydınlatacaksınız. Tabii ki o ortamda fikirlerinizi sevmeyen, beğenmeyen kişiler elbette olacaktır. Bunları biliyorsunuz ama sizler diplomasi, denge insanısınız ve bunları fark etmek, kendinizi tabii ki bu konuda suçlu hissetmemek de önemli olacak. Sanki adeta içsel olarak bazı şeyleri kendinizi hak etmediğini düşünme gibi noktalara çekebilir. Plüton'un buradaki konumu çünkü tam kalp evinde size karşıtlık yapıyor olacak. Ve 28 Ağustos'tan sonra Ay Balık burcunda hemen güneş tutulmasının akabinde sevgili teraziler balık tutulmamız olacak. Bu da
Tabii ki sizler için tam günlük hayat evine yerleşen bir noktada olacak. İşte sağlıkla ilgili işleriniz, günlük koşuşturmacanız, biraz daha dinlenme ihtiyacınız, duygusal olarak pek çok konuyu elediğiniz, filtrelediğiniz ve arındırdığınız bir süre içinde olacaksınız. Evet, ilişkilerde demiştik ki 15-16 çok verimli. Seyahat yapabilirsiniz. Bu sırada sevdiğiniz arkadaşlarınızla bazı yeni kararlar alabilirsiniz. İşinizi geliştirmekle ilgili güzel etkiler yansıtıyor olacak. Ancak karşısında da bir Neptün görüyoruz. Koç burcundaydı. Ateş elementindeydi. Burada belki ikili ilişkilerde gerçekçi olmayan yanları görmeniz önemli olacak. Belki çok idealize ettiniz, belki düşündüğünüz gibi çıkmadı. Bunları da aslında gösterecek bir çekim gücünüz var. Bugünlerde bunu kullanabilirsiniz. Kafa karışıklığı olsa da zaten Jüpiter ve Merkür Aslan Burcu'nda çok kuvvetli bir şekilde 11. evinizde size destek vermeye devam edecek. Bu elinize attığınız işlerde zaten orada güzel bir odaklanma, detayları güzel bir şekilde ilerletme sağlayacak sizlere. Ve tabii ki balık ilişkilerde balık tutulmamızla beraber detayları görmeye başlayacaksınız. Çünkü aslında ayın ikinci yarısından sonra Başak enerjisine geçiyoruz ve bu Başak enerjisi sizin için daha içsel çalışmaya başlayacak. Yani 23'ünden sonra Güneş'in Başak'a geçmesi, Merkür'ün yavaş yavaş Başak Burcu'na ilerlemesiyle aslında planlarınızı yeniden değerlendirdiğinizi görüyoruz. Evet, ayın başında kuvvetli hedefler, ümitler, arkadaş ortamında değişiklikler, yaşamda bir takım değişiklikleri size getirdi. Ve tabii ki burada ayın ikinci yarısında da yeniden bir değerlendirme sürecine giriyorsunuz. İlhamınız bu ay çok yüksek. Ayın ikinci yarısından sonra detaylara odaklanacaksınız ve uzun vadeli kalıcı planlar sizler için tabii ki sevgili teraziler nezaketinizle, o dengeli anlayışınızla herkes için güzel, olumlu çözümler bulmayı hedefliyorsunuz adeta ikinci yarısında. Peki para konuları. Ayın başında çok kuvvetli bir Aslan Stelyumu 11. evinize yerleşmiş vaziyette. Para konularında aslında ay girişinde birazcık kar zarar işini toparlamaya çalışıyorsunuz. Sanki işi daha verimli hale getirmek, çalışkanlığınız artmış vaziyette. Öte yandan bu geçmiş borçlarla ilgili yapılandırma sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki burada işinizle, otorite figürleriyle, dışarıdan aldığınız parayla bunları ayın ortasına doğru biraz daha ferahlayabilir, düzenleyebilirsiniz. Ve bu sırada da tabii ki Venüs ayın başında Satürn'e kare yapacak. Bu da hem parasal hem ilişkisel noktalarda ayın başı, yani güneş tutulmasının olduğu zamanlarda zorlayıcı etkiler getireceğini gösteriyor. Şimdi burada toplumsal dedik. Kova burcu halkı sembolize eder. Kova burcu aynı zamanda kolektifi sembolize eder. Burada yapmak istediğiniz konularla ilgili dışarıdan gelecek etkilerden ötürü hem ilişkisel hem para konularında belli sınavlardan olabileceğini gösteriyor para konularında. O yüzden bu ay zaten yatırımlar için hiç olumlu değil. Bu ay zaten parayı kesinlikle tutmak gereken bir zamandayız. Ve tabii ki sizin için 15-16 Ağustos biraz daha aslında illüzyonları fark edebileceğiniz, biraz daha aslında ferahlayabileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Peki ay sonunda para ne olacak? Balık tutulması var. Balık tutulmasında biraz daha aslında verimli olacak sizler için. Duygusal anlamda revizeler yapıyorsunuz. Demiş ki arınmalar, şifalanmalar. Yine sağlık kanunları da sizin için çok aktif. Burada çok iyi ve olumlu bir şekilde çalışacak. Kazançlarınız, günlük harcamalarınız, bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler, buradaki değişiklikleri, değişimleri görmeler bunlar başlayacak ayın sonunda. Tabii ki Uranüs'e baktığımız zaman yurt dışı demiştik ya, seyahatler ayın ortasında aktifleşebilir. Bu işle ilgili seyahatler olabilir. Yine parayla ilgili yapacağınız planlarla ilgili bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor ayın sonunda parayla ilgili. Zaten risk atmayalım demiştik ama elimizde olmayan nedenlerden bir takım durumlarla karşılaşacağımızı gösteriyor aslında uzun lafın kısası. Ve sağlık konularına bakalım sevgili teraziler. Sağlık. Ayın başında sağlığınız oldukça güzel. Ayın başında hedeflerinize odaklanıyorsunuz, arınmalar geçiriyorsunuz. Demiştik ya, eski sağlık problemleri varsa onları düzenliyorsunuz ve tabii ki beden zihin ikilemi içerisinde güzel bir sistem kuruyorsunuz. Ancak burada beden sağlığınızla ilgili önemli çalışacak. Yani ayın başında stres, yoğun gündemler, iş hayatınızla, ev hayatınızla, burada bir şeyleri alıp çevirmek, düzenlemekle ilgili kalp, işte havanın sıcaklıkları da zaten artıyor biliyorsunuz. Bu yüzden kalp çarpıntısı,
kalp rahatsızlıkları, aslanın sembolize etmiş olduğu konular ayın başında çok aktif. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Yine ayın ikinci yarısından sonra enerjiler değişiyor demiştik ya, Başak'a geçiyor. Biraz daha aslında bir takım stres kaynaklı konuları, gerginlikleri biraz daha kendi içinize çekilip, kabuğunuza çekilip bunları halletmeye çalıştınız. Yine beden ve zihin dengesinde daha böyle şifalı konuşmalar, olumlu konuşmalar yapacağınız bir döneme işaret ediyor. Bu yönde enerjiyi daha olumlu kullanacaksınız. Tabii ki sağlık problemleri olan teraziler ve yükselen teraziler içinse bu alanı temizleme, düzenleme, arınma. Yani hastane işlemi olabilir, işte kapalı alan çalışmalarını hızlandırabilir. Ancak buraya oldukça güzel bir şifa getiriyor olacak. Ayın sonunda pek çok konunun aslında düzenlemesiyle ilgileniyor olacaksınız. Hayırlarla, uğurlarla gelsin sevgili teraziler. Sizler için şimdi bir de ay kapanış olumlaması yaptım. Hayatınıza bolluk, bereket ve neşe getirsin. Hayatımdaki dengeyi ve uyumu seçiyorum. İlişkilerimde sevgi dolu, dürüst, net olmayı tercih ediyorum. Geçmişin yüklerini geride bırakıyor, ruhsal ve fiziksel olarak sağlığımı sevgiyle şifalandırıyorum. Her adımımda bolluğa ve huzura açılıyor. Evet, sizler için geldi sevgili teraziler. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, sevgi ve selamlarım. Merhaba sevgili akrepler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Evet, Ağustos ayını konuşacağız ve Ağustos ayının gündemleri oldukça yoğun. Güneş tutulmamız var. Aslan'da buraya sizler için Aslan'ı koydum. Bir de karşıt evinde hemen Plüto onu karşılıyor olacak. Aslan sterliumu oldukça güçlü bir şekilde geliyor. Tüm gezegenler, Jüpiter, Merkür hepsi bir arada ve sizler için tam 10. evinizde. Sizler bu ay ve 1,5 yıla yayılan bu etkide en çok etkilenecek kuşakta olacaksınız sevgili akrepler. Aman gözünüz korkmasın. Zaten Temmuz ayından itibaren bu etkilere girmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz Balbot basketi denen o Fransız astroloğun yıllar önce çıkartmış olduğu o geometrik kombinasyonda Temmuz ayında almaya başladık ve artık Ağustos'ta ve 2027'ye, hatta 2028'e kadar gidecek uzun bir sürecin başındayız. Burada evet, sizin için ev ve iş konularında kökten yenilenme, yeni başlangıçlar. Evet, siz bu sürece uzun süredir girdiniz. Evinizi belki değiştirdiniz, işinizde bir takım değişiklikler, parayla ilgili bir şey yoluna koymada zorlanmalar. Bunları içindeydiniz. Sevgili akrepler, evet, para ne zaman gelecek diye soruyorsunuz bana. YouTube'da görüyorum. Haklısınız. Gerçekten şu an sistem bizi para yönünden çok fazla etkiliyor. Hepimizin parayla ilgili, tabii ki sizler en çok bu konuda etkilenen kuşakta oldunuz. O yüzden bunu sonuna kadar farkındasınız. Hem iş hem aile, hani ana köklerimiz, o adeta ağacın ana kökleri çok fazla etki aldı. Tabii ki bu da sizin müthiş o dönüşüm ve transformasyon sürecinizi çok güçlendiriyor. Zaten Akrep Burcu çok güçlü burçlarımızdan bir tanesi. Evet, kariyer ve toplum alanında otorite figürleri, ev içindeki ilişki sınavları, bunlarla ilgili artık karşılaşmaları tamamlayacak seçimlere geldik diyor Aslan. Tam 10. evinizde Güney Ay düğümüyle buradaki çözülmemiş mevzular, ailenizdeki kadınlar, evin içindeki durumlar, vaziyetler, memnun olmadığınız konuları Aslan'ın enerjisiyle güçlenerek ortaya çıkaracak. Tabii ki hemen karşı evinde Plüto ile karşılaşıyor. Plüto, belki evinizi değiştirdiniz, evinizde bir soğukluk yaşıyorsunuz, evinizin sistemleri, belki yabancı farklı bir yere geçiş yaptınız, belki iş yerinde departman değişikliği oldu. Bu gibi konularda sizi Plüton e, aslında çok fazla değişime itmeye başladı. Tabii ki Plüton'un Kova'daki yolculuğu kolektif bir yolculuk. Burada evinizle ilgili hem de Kuzey Ay düğümü bu noktada hareket ediyor. Eviniz, kendi iç benliğiniz, burada istediklerinizi devrimsel bir şekilde yenileme ihtiyacı tam karşı evine, yani Aslan'a karşılık yapıyor olacak. Burada bireysel olarak toplumsal statünüz, ailenizin içinde istediğiniz noktalar, bunlarla ilgili yeniden aslında bir takım adımların ve seçimlerin ortaya çıktığı çok kuvvetli etkiler alacağınız bir döneme işaret ediyor. Evet, 12 Ağustos'ta güneş tutulmamız gerçekleşecek ve bu güneş tutulmasında
Otorite figürleriyle ilgili tartışmalar, ilişkilerinizle ilgili tartışmalar yükselebileceğini gösteriyor. Burada tabii ki hedef ve yön bulma duygunuz oldukça kuvvetli çalışacak sevgili akrepler. Ve ay sonuna baktığımızda balıkta ay tutulmamız meydana geliyor. Sizi daha çok ruhsal arınmaya, duygusal olarak yaratıcılığınızı yeniden ele alarak sunmaya yöneltiyor. Beşinci evinizde gerçekleşecek. Tabii ki burada çocuklarınız varsa sevdiğiniz konulara yönelmek, geçmişte yaptığınız bir hobiyi tekrar canlandırıp buradan para elde etmek. Çünkü para evinizin içinde bir takım devrimler gerçekleştirecek aydınlatıcı yeni fikirler ortaya çıkıyor. Tabii ki AI, yapay zeka, yeni sistemler, bunlarla ilgili işinizi adaptasyon sürecinde duygusal olarak oldukça verim sağlayabileceğiniz bir balık dolunayı olacak ve aynı zamanda ay tutulmamız olacak. Şimdi genel anlamda ikizler, özellikle ilişkilere bakalım sevgili akrepler. Bu ay genel anlamda bu şekilde gelişiyor. İlişkiler nasıl olacak? İlişkiler ay başında oldukça gergin. Aslan Kova aksında demiştik ya, 14 aksında başlayacak. Bireysel tercihlerinizle ortak paylaşımlar arasındaki dengeyi bulmanız çok önemli. Aslan ben der, bireysel enerjidir. Kova ise biz der, ortak enerjidir. Yani sizin için evinizin içinde ortak paylaşımlarınız ne? Evinizin içinde yaptığınız işle, sevdiklerinizle, ortak alandaki alanda burada neler ortaya çıkıyor? Ve tabii ki bunlarla ilgili buradaki seçimlerinizde bir denge bulmak çok ön plana çıkacak. Aslan bireyselliğini yitirmeden, tabii ki kalbi sembolize ediyor. Kalbinizden geçenleri kökten bir şekilde oturtabilmek. Bu ay çok önemli çünkü 1,5 yıla sirayet edecek buradaki seçimlerimiz sevgili akrepler. Evet, peki ayın ikinci yarısı. İkinci yarısından sonra zaten Neptün 15 ve 16'sında çok güzel bir şekilde buluşuyor olacaklar. 15-16'sı çok güzel. İlham ve vizyonunuz çok yüksek olacak. Burada bir takım planlamalar, yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Verimli bir gün. Ancak bakın, bu genel yorum. Eğer gezegen kombinasyonlarınızda farklı şeyler varsa bunları bana Gmail'ime yazabilirsiniz. Ve Etsy Shop'u açıyorum. Aşağıya linkini bırakacağım. Güzellik takvimi, sağlık takvimi, finans takvimi, bunları buradan bakabilirsiniz. Uygun olan sizin için neyse oradan seçebilirsiniz. Sizler için hazırlıyor olacağım. Ve evet, 15-16'sı demiştik. Burada kuracağınız yeni bağlar işte yurt dışı olabilir, işinizin içindeki kişilerle ilgili olabilir. Yine ev, aile gündemleriyle ilgili daha iyi bir zemin oturtmanıza yardımcı olacak ikili ilişkilerle ilgili. Ayın sonunda zaten ay tutulması ikili ilişkilerle ilgili artık yeni bir döneme geçiyor. Duygusal olarak daha arındıracak, ferahlatacak, filtrelendirecek bu alanı. Evet, belki de burada seçimleri artık duygusal olarak yeni bir zemine oturtmaya başlayacak. Çünkü bu ay tutulması Uranüslü. Tek karesi var. Yani sizin için en derinde hem parasal hem finansal hem duygusal anlamda korkularınızı, güven duygunuzu tamamladı mı, tamamlamadı mı? Tamamlamadıysa burada duygusal olarak devrimi başlatacak. Belki bazı bağları tamamen temizleyecek. Ve önemli bir tutulma. Çünkü 1,5 yıla yayılıyor olacak. Peki para? Evet, ilişki. Para konularınızda ayın başında finansal otorite figürleri demiştik ya, gerginlik var, zorlayıcı etkiler ortaya çıkıyor. Ancak Merkür ve Jüpiter'in Aslan'da ki bu kavuşumu büyük düşüneceğinizi gösteriyor. Parada büyük düşün, uzun vadeye yay. Tabii bu AI demiştik, teknolojik konuları, bunlarla çok yakından ilgilisiniz. Aynı zamanda gizemli okült konular. Bunlarla ilgili hem teknolojiyi hem de bu bilgiyi birleştirmekle ilgili çalışıyorsunuz. Çok güzel etkiler getiriyor bu anlamda. Güneş tutulması gergin olabilir ama yeni fikirlere, yeni düşüncelere de o kovanın karşıt evindeki kovanın yeni dahiyane fikirlerine de açık olacağınızı gösteriyor. Ki Plüton da zaten sizin modern gezegendeki yöneticiniz. Evet, bu ay Mars aynı zamanda yengeçte olacak. O yüzden para konularında aslında risk atmamanız çok önemli. Sanki böyle yeni projeler, yeni işlerle ilgili, seyahatlerle ilgili bir takım paraları gözden çıkarabilecekmiş gibi duruyorsunuz. Ayın başı bu anlamda lütfen dikkat, biraz daha ihtiyatlı olmakta fayda var diyor. Ve burada tabii ki belki bir yolculuk, yeni bir eğitime geçiş, parayınızı arttırmak için bir eğitim programına yazılış, bunlar da olabilir. Tabii ki bu anlamda karmik ve kadersel dediğimiz akslarla beraber çalışacak ve
olumlu çalışacağını görüyoruz. Ve para konuları ayın sonu ne olacak? Ay tutulmamız var. Sizin için demiştik ya duygularda devrim, işinizde devrim. Bazı şeyleri gözden geçiriyorsunuz hem finansal hem kaynaklarınızla ilgili ve 6 aya kadar burada yapacağınız başlangıçlar önce 6 aya kadar sonra 1,5 yıla kadar etki edecek eğer bir şey değiştirmek istiyorsanız. Evet burada olumlu olumsuz demiyoruz. Burada bir değişiklik var. Bunun için gezegen kombinasyonumuza bakmamız lazım. Tabii ki olumlu güzel bir akış var. Siz de su burcusunuz. Derin bir şekilde olayların değiştiğini zaten seziyorsunuz. Ve para konularında ayın başı değil, ayın ikinci yarısı daha mantıklı, daha güzel planlarda olacaksınız. Çünkü ayın ikinci yarısı Başak'a geçiyor olacak. Peki sağlık konuları. Sağlık konuları ay ve güneş tutulmaları bir kere çok dikkatli olmamız gereken bir süreyi işaret ediyor. Özellikle ayın başında kalp ve kalp rahatsızlıkları, çarpıntılar, işte bu alanda bedeninizi desteklemek ve ayın sonunda romatizmal rahatsızlıklar, ödem, ritminizi korumak, sırt bölgesi tutulmalar bunlara ve stres yönetimine çok dikkatli olmak gerekiyor sevgili akrepler. Evet, kolektif ortamda, toplumda ekonomiyle ilgili çok etkileneceğiz. Her şeyi içsel olarak huzursuzluğumuzu etkilememesine izin vermemeliyiz. Hayat devam ediyor. Hepimiz insan olarak bu hayata yaşamakla mükellefiz. Tabii ki sizler bunu çok iyi biliyorsunuz sevgili akrepler. Derin sezgisel olayların akışından çok etkilenen bir noktada olacaksınız. Burada kritik önem taşıyan lütfen bedeninizi uykusuzluğa, kronik yorgunluğa karşı dinlendirin. Ve 17 Ağustos civarında motivasyon düşüklüğü çok olabilir. Buna da dikkat. Özellikle 17 Ağustos'ta beden sağlığınıza çok dikkat. Çünkü Mars Yengeç burcunda olacak ve burada tabii ki kadınsal rahatsızlıklar, bir takım geçmiş kronik rahatsızlıklar bunları arttırabilirim diyen bir noktada hareket edecek. Evet güzelliğiyle, bolluğuyla gelsin. Seçimleriniz neyi kesip atıyorsunuz bilmiyorum. Neyi tamamlıyorsunuz? Burada size yeni kapıların açılmasına, güzel, bolluk, bereketin kapılarının açılmasına vesile olsun. Ayın ikinci yarısı plan programlamada daha verimli olacak bir sürece işaret ediyor. Evet sizler için şimdi olumlama hazırladım. Bu gelsin. Değişim gücüne güveniyor, zorlukları bilgiliğimle aşıyorum. Kariyerimde ve ilişkilerimde kendi merkezimde kalarak liderliğimi yükseltiyor ve duygularımın dünyasını şifalandırıyorum. Yaşamıma bolluk, bereket, huzur ve sağlığı çekiyorum. Evet sevgili akrepler, sizler için geldi. Ayın ikinci yarısını kullanmayı unutmayın. Sözler mühürdür biliyorsunuz. Ayın ikinci yarısından sonra yapacağınız planlar, programlar adeta mühürleniyor olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili yaylar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hayat çok güzel geçiyordur. Size bolluk, bereket, neşe getiriyordur. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar, Ağustos ayımız. Burada bakın size bir aslan koydum, bir de kova. Önemli aslan kova aksına geçtik. Karmik kadersel dediğimiz artık yaşam döngülerimizde yeni bir sayfaya doğru hareket ediyoruz. Büyük değişimler, büyük dönüşümler ve bazı başlangıçlar yapılacağına işaret ediyor. Aslanın enerjisi ve Plüton enerjisi sabit burç deriz ve tabii ki burada artık bir şeyleri ilerletecekler ve bu 1,5 yıla hatta 2 yıla doğru da etki alanında olacak. Güneş tutulmamız var Aslan burcunda ve bir de ayın sonunda Balıkta dolunayımız olacak. O da ay tutulması. Evet bakalım sizlere neler getirecek. Özellikle bu Aslan stelyumu sizin için 9. evde yoğunlaşıyor. Hemen karşıt evinde de Plüton kova bekliyor olacak. Tabii ki sizler için gelişen vizyonlar, ilham, zihinsel blokajları fark ettiğiniz bir ay. Belki geçmiş aylarda da pek çok konuda yeni ilham konuları, işinizi ilerletmek, yurt dışı konuları, yabancı dil, bu gelişen teknolojileri kullanmak, işinizi adapte etmek, paranızı düzenlemekle ilgili çalışıyordu. Ama şimdi artık bunları ilerletme vakti geldiğini söylüyor. İlhamınız, manevi değerleriniz ruhsal olarak çok güçlü çalışacak bu ay. Öte yandan tabii ki 3. evde bekleyen bir Plüton kova görüyoruz. Bu ay itibariyle güneş tutulması etkisi çok yoğun olacak. Kolektif anlamda önemli olaylar, gelişmeler, ekonomik durumlar ve tabii ki aslanı sembolize eden liderler, toplumda yöneticiler, ünlü kişiler, sanatçılar ve pek çok konuda
gençleri de sembolize ediyor. Bunlarla ilgili karşılaşmalar, konuşmalar, görüşmeler hepimizi etkili olacak. Ve sizler için aslında daha olumlu bir yerde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yeni vizyonlar geliştiriyorsunuz. Bir kere öğretici, bilge yanlarınız çok daha güzel yükselmeye başlıyor. Genellikle ayın başında aslında bu Plüton'la yapmış olduğu karşıtlık bir otoriter sisteme, yani bizlere bütün dünyadaki o kuralları koyan kişiler, sistemleri oturtan kişiler, bizler için bizleri yönelten kişilerle ilgili çok kuvvetli bir bilinç seviyesi içinde olacağınızı gösteriyor. Dokuzuncu evde bulunan bu güçlü Aslan Stelyumu karşıt evinde de tabii ki bu sistemleri sorguladığınız, işinizde var olmak, yaşamda var olmak, önemli felsefi konularda inanılmaz vizyonları yükselten bir yerde olacak sizler için. Ve tabii ki 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tam anlamıyla bir güneş tutulması. Ve 21 Ağustos'a da çok önemli günlerimizden bir tanesi, Ay Yay burcunda sizin için Ay'la beraber güzel bir şekilde destek sağlayacak güzel bir ateş hareketi olacak. Sizler ateş elementi sembolü burçlarısınız ve burada büyük atılımlar yapmak için, bu potansiyelinizi, ilhamınızı ortaya koymak için çok daha verimli çalışacak bir gün 21 Ağustos. Ve 15 Ağustos'ta da tabii ki 15 ve 16 Ağustos'ta yine verimli günler. Bunları da söylemeden edemeyeceğim. Not alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu günlerde de tabii ki yeni hedeflerle ilgili planlamak, programlamak, parasal anlamda daha verimli, daha ferahlatan günler içinde olacağız. Bu günleri kullanabilirsiniz. Ayın sonu siz daha fazla etki alıyor olacaksınız. Sevgili yaylar, ayın sonunda ay tutulması Balık burcunda gerçekleşiyor ve tam evinizin içinde gerçekleşiyor. Ev, aile, ailenin içindeki konular, evinizdeki konular, yer değiştirmek, belki yurt dışına taşındınız, yurt dışı işleriniz, seyahatleriniz, yolculuklarınız ayın sonunda bir devrim geçiriyor. Burada ikili ilişkilerde yeni kişilerle tanışmak, bazı yeni bağlar kurmak, yeni anlaşmalar, yeni düşünceler içinde olmakla ilgili özellikle ayın sonundaki ay tutulması duygusal bir takım devrimlere, yepyeni bir takım bağlara sizlere bağlıyor olacak. Şimdi bu ay genel anlamda böyleydi. Peki şimdi ilişkilere bakalım sevgili yaylar. Özellikle ilişkilerde ne gibi noktalara değinecek bu ayımız? Özellikle Aslan Kova aksı demiştik ya, karmik kadersel değişimler çok kuvvetleniyor. Ve tabii ki sizler için burada özellikle 9 ve 3 aksında çok çalışacak. Çevrenizde ilişkileri dengelemek, ilham aldığınız konular, bunları ortaya çıkartmak, yine kendi çevresel faktörlerinizle ilgili sizi kısıtlayan, blokajlayan fikirler, düşünceler, baskılayan, işte yine Plüto kovanın, zihniniz bir kere çok berrak ve çok aktif çalışıyor olacak bu sürede. Kendi bireysel özgürlük ihtiyacınız ve ortak paylaşımlarla ilgili burada gidip gelen bazı düşünceler içinde olabilirsiniz. Tabii ki burada hani kişilerle bir arada olmak, görüşmeler yapmak, yeni bir şey, yeni bir projeyi ortaya çıkartmakla ilgili bir gerilim var. Tabii ki o aslanın gerilimi ikili ilişkilere yansıyor. Bir iş, bir proje, bir yolculuk, bir seyahat, bir yurt dışı konusu. Bununla ilgili tabii ki Plüton hemen karşıt evinde ve Kuzey Ay düğümü de tabii ki Kovada olacak. Burada büyük düşünceler içinde olmak, uzun vadede vizyon sahibi fikirleri hayata geçirmekle ilgili tabii ki bir takım zorlukları, bir takım mücadeleleri, bir takım durumları getiriyor size. Burada manipülatif kişiler, baskıcı kişiler, işte son derece sistemi etkileyen noktalar, bunların detaylarını aslında size getiren önemli, kuvvetli bir güneş tutulması. Tabii ki burada fikrinizden vazgeçmek değil, vizyonunuzu daha sağlamlaştırmak için hareket edecek ve bu tabii ki bir yıla yayılan bir etki. Burada seçimleriniz neyse, hangi konunun üzerinde çalışıyorsanız, buradaki blokajlar, burada zorlayan sistemlerle ilgili durumlar, burada bilin ki başlattığınız konular bir yıla kadar yayılacak. Ve ikili ilişkilerde demiştik ya, devrim geçiriyor. Ayın sonu daha fazla etkili. 23'ünden sonra Güneş Başak'a geçecek. Yani işiniz plan ve programlama aşamasında, ev ve iş düzenlerinizi kurma aşamasında çok daha verimli bir noktada çalışacak, detayları görüyor olacaksınız. Plan programlarınızı yapıyor olacaksınız. Çok kuvvetli, verimli çalışacak sizler için sevgili aylar. Gerçekten oldukça etkili. İlişkilerdeki detaylar, kökten değişecek bir takım fikirlerle ilgili atımlarda bulunacaksınız. Ay sonu
çok etkin olacak sizler için. Ve tabii ki burada ikili ilişkileri şifalandırmak, geçmişteki bir takım ilişkilerle ilgili, iş bağlantılarınızla ilgili burayı tamamlamak, çözümlemek anlamında çok iyi çalışacak ilişkiler bağımında. Ve para konularına bakalım. Jüpiter yönetici gezegeniniz biliyorsunuz ve Aslan burcuna geçti. Burada tabii ki Merkürle kavuşumu yapıyor. 9. evde yeni işler, yeni projeler demiştik. Finansal anlamda büyük düşüneceğiniz, ilham verici girişimlerde bulunma, uzun süreli planlar yapma kapasitenizi çok arttırıyor. Fakat burada aman dikkat diyoruz. Çünkü ayın başında herhangi bir yatırım, banka, kredi, borç bu gibi şeyler varsa bunlarla ilgili bir yapılandırma verebilir. Risk almayın lütfen bu sürede. Riskler için hiç uygun bir ay değil. Başlatacaksanız daha ayın ikinci yarısına doğru değerlendirmekte fayda var. Ama bunlar bakın genel yorum, kesinlikle ekonomi ve finans tavsiyesi değil. Burada göksel konumun rehberliğine bakıyoruz. Bunun için benim etik alanım olacak. Finans takvimi, güzellik takvimi, election astroloji dediğimiz noktadan faydalanıyoruz. İsterseniz de bana zodyahabercisi@gmail'ime yazabilirsiniz. Oradan da beraberce bakarız sizlerle. Ve 21 Ağustos demiştik. Venüs, Satürn demiştik ya, 21 Ağustos Ay Yay burcunda Venüs Satürn karesi olacak. İkili ilişkilerde o tıkanmaları gördüğünüz biraz daha sizi etkileyen kısımda olacak. Burada tabii ki iş yaptınız, belki bu paranın geri dönüşüyle ilgili, belki sözleşme yaptınız, bir takım şeyler imzaladınız. Bunların dönüşüyle ilgili çalışıyor olacak. Parasal konularda ihtiyatlı olmanız gereken bir ay işaret ediyor. Bu süre uzayabilir. Ama planlarınızı tabii ki uzun vadedeki vizyonu geliştirmek için kurguladığınız konulardaki ivmeniz, azminiz yüksek olacak. Hem zihinsel hem duygusal olarak sizi blokajlayan konuları çok net bir şekilde fark edip yeni planlar yaptığınız bir aya işaret ediyor para konularında. Ve sağlığa bakalım. Ayın başı çok önemli sevgili yaylar. Burada özellikle kalp sağlığı, kronik bir takım yorgunluklar, çok fazla plan, program, zihniniz çok aktif bir kere. Zihin hiç durmuyor, sürekli çalışıyor. Burada strese dikkat edin. Beden ve zihin dengenizi dengelemek çok önemli. E, Özellikle ayın sonuna doğru ay da biliyorsunuz balıkta tutulma yapacak. Ayaklar, romatizma rahatsızlıklar, kadınsal bir takım rahatsızlıklarınız varsa yine geçmişte mide, işte bağırsak, o kök beden köküyle ilgili bir takım geçmiş rahatsızlıkları getirebileceğini söylüyor. Hele ki 17 Ağustos. 17 Ağustos günü lütfen o günden itibaren bağışıklığa ekstra bir dikkat edin. Mars çünkü Neptün'le kareleniyor olacak. Zaten bu ay ameliyatlar için uygun bir ay değil. Ancak demiştim ya, electional astroloji takvimi kullanıyoruz. Bugün de doktor kontrolünde elbette seçmiş olduğunuz tarihleri, sizin haritanızda daha uygun olanları görebiliyoruz. Burada önemli etkiler taşıyor. 17 Ağustos'ta Mars Neptün karesi sağlıkla ilgili de çok dikkat etmeniz gereken bir süreci işaret ediyor. Bağışıklık düşüklüğü, işte yine burada mide sorunları, kan dolaşımı ile ilgili problemler, kalp sağlığına zaten çok dikkat, kronik yorgunluğa. Ve tabii ki tutulmalar, sırt, beden tutulmaları. Bunlar aktif olarak çalışacaktır. Mars çünkü 8. evinizde hareket edecek bu ay. Para çıkışları olabilir der. Burada motivasyonu düşürmemek, özellikle zihinsel ve bedensel blokajlara dikkat etmek, sınırlarınızı aşırı zorlamamak çok önemli olacak. Sevgili yaylar, bu ay sizler için bu şekilde geldi. Bolluğu, bereketi, güzelliğiyle gelsin. Sizin yapacağınız yeni projelerde hangi konu zorluyorsa da onları açacak kapı anahtarları ile beraber gelsin. Evet, sizler için bir olumlama hazırladım ve şöyle: büyük vizyonuma sadık kalarak her zorluğu bir öğrenme fırsatı olarak görüyorum. Geçmişin yüklerini bırakıyor, ruhsal yenilenmeyi sevgiyle kabul ediyorum. Kalbim cesur, zihnim açık, bolluk ve bereketi yaşamama davet ediyorum. Güzel bir ay dilerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili oğlaklar, hoş geldiniz. Ağustos ayına hoş geldiniz. Zodyak Habercisi kanalıma. Evet, Ağustos ayına bakacağız. Buraya Aslan Burcu'nu ve Kova Burcu'nu koydum. Çünkü Aslan ve Kova akslarında artık ilerleyeceğiz. 2,5 yıl yeni döngüler başlıyor diyor bizlere ve güneş tutulmasıyla bunun startını alacağız. Oldukça kuvvetli bir yıla geçeceğimizin de işaretçisi. İlk başta 2026'nın ilk son 4 ayı ve 2027'nin ilk 4 ayı
oldukça objektif altına alan bir süreçte olacak. Tabii ki bu ay seçimlerimiz ve tabii ki ortak alanla yapmış olduğunuz paylaşımlar çok fazla ön plana gelecek. Evet, sizler için en çok para ve sağlıkta. Para ve sağlık çok odak noktanız içinde olacak ve bu 1,5 yıla da sirayet edecek. Evet, bu ay demiştik ya, Aslan Kova aksı özellikle tabii ki finansal paraya çok odaklanıyorsunuz sevgili oğlaklar. Parada büyük bir hareketlenme var. Ortak paylaşımlar, harcamalar, bankalar, krediler, borçlar, finansal konular, ekonomik konular, bunların hepsi oldukça yoğun çalışacak ve tabii ki hemen karşısında Kova'yı görüyoruz. Plüton hemen orada hareket ediyor. Yani bireysel olarak yapmış olduğunuz yatırımlar, harcamalar, materyal değerler ve hemen karşısında Plüton buradaki noktalarda zorlayan konularla işte otorite figürleriyle ilişkinizde, sistemle olan ilişkinizde, parayı yaratma konusundaki noktalarda önemli sınavlardan geçtiğinizi görüyoruz. Ve tabii ki yine içsel kaynaklar, bedeniniz, kişisel gelişiminiz, yaşamdan beklentileriniz, Plüton tam bu alanda oldukça kuvvetli çalışıyor. Yaşamda neler bekliyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili çok kuvvetli çalışıyor. Parayı yaratırken kendi değerinizle ilgili neleri inşa ettiniz? Hangi ortak paylaşımlarda kişilerle bir arada çalıştınız? Bunların altını çiziyor olacak ve güneş tutulması para ve sağlık evinizde oldukça gergin bir şekilde çalışıyor aslında. Evet, para, bolluk, gelişen vizyonlar, aslanın enerjisi. Burada parayı yükseltmek, para kazanmak, paranız geliyor olacak ama öte yandan para ve harcamalar, paranın geldiği gibi gitmesi, parayı düzene koymak, burada güvenceye almak, yükseltmek, bunlar çok ön planda olacak ve sistemin dayattığı zorluklar, yaşadığımız sistemin kolektif alanda bizi bağlayan noktaları, bunları görerek, buradaki blokajları çözmeye başlayarak, bunlarla ilgili konulara göğüs gererek, belki para aldınız, borç aldınız, bunları yapılandırmaya çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili 1,5 yıla yayılacak bazı seçimler ve bazı konularda değişimler başlatacak önemli bir güneş tutulması etkisinde olacağız sizler için. Evet, para konularına dikkat, riskli. Çünkü burada aynı zamanda ikili ilişkilerde de çok önemli hareketleri olacak. Ayın ilerleyen zamanlarında Mars da yengeçe geçiyor. Yengeç bir kere gelmiş 7. evinize oturmuş. Yani ikili ilişkiler, evinizin içince çözülmeyen problemler, para ile ilgili konular, ikili ilişkilerde gerginlikler, bunlar getirebilirim der sevgili oğlaklar. Tabii ki şaşırmamışsınızdır. Çünkü geçen aylardan itibaren zaten bu etki Temmuz'da gelmeye başlamıştı. Bu Fransız astrolog biliyorsunuz, Balbot basketi dediği bir geometrik pozisyon var ve sizler için bu parayla ilgili, sağlıkla ilgili, buraları düzenlemekle ilgili, yaşamanızı yeniden sisteme sokmakla ilgili çalışmaya başlamıştı. Yine zaten içsel olarak da aynı şekilde. Hani neler beklediniz? Kuvvetli bir şekilde Plüton orada varlığınızı güçlendirmek için materyal değerlerle ilgili önemli etkiler getiriyor. Tabii ki ay sonuna doğru da bir de balıkta ay tutulmamız olacak. Bu da aslında daha olumlu, daha verimli bir süreç. Üçüncü evinize yerleşiyor. Duygusal olarak, zihinsel olarak, çevresel faktörler, yakınlarınız, akrabalarınız, İşlerle ilgili daha verimli bir süreçte olacak. Balık tutulması, özellikle dolunayı size zihinsel olarak biraz daha ferahlama süreci sağlayacak. Aynı zamanda işlerinizle ilgili biraz daha aslında ferahlama sürecinde olacak. Evet, ilişkilere bakalım. İlişkiler demiştik ki ayın başında çok gergin. Bireysel tercihler, o aslanın bireysel tercihleri ve ortak sorumluluklar. Plüton. Ortak sorumluluklarım neler? Nelerle ilgili çalışmalar yaptım. Sizler çok çalışkan insanlarsınız. Beni kişilere bağlayan, işime, arkadaşıma, aileme sorumluluklarım ve kendi yapmak istediklerim. Bunlarla ilgili dengeyi yeniden kurmaya çalışacağınız bir güneş tutulması çok kuvvetli demiştik. Tabii ki gezegen kombinasyonları hepimizin haritasında farklı olduğu için bunlar genel yorum. Bunun daha detaylı istiyorsanız Etsy dükkanımı aşağı bırakıyor olacağım. Orada takvimler hazırlıyorum. Electional astroloji dediğimiz güzellik, sağlık, seçimler, bunlarla ilgili her konuyu, işte saç bakımı, bu takvimde bulabilirsiniz. Bu takvim
Normal takvim gibi değil. Ofisinize koyabilirsiniz. Masa takvimi şeklinde veya duvar takvimi de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kullanabileceğiniz bir takvim buradan bana ulaşabilirsiniz veya zodyakhabercisi@gmail'e yazabilirsiniz. Evet, ilişkiler demiştik. 15-16 çok verimli. 15-16 Ağustos'u değerlendirin. Venüs terazide kendi evinde ve Ay'la kavuşuyor olacak. Güzel bir pozisyonda 10. evinizde, işinizde, ailenizde, ikili ilişkilerle ilgili daha verimli, daha olumlu bir nokta çalışacak. Ama tabii ki ay genelinde Mars'ın özellikle e, yengeçteki pozisyonuyla zorlayacak. Yani burada tabii ki bir takım gerginlikler oluşabileceğini söylüyor ve Venüs-Satürn karesi zaten ilişkiler dinamiğinde hem parasal anlamda bazı engellerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Yani burada olabildiğince hani bunu fark etmek, bunu bilmek belki de sizi ferahlatır. Ama tabii ki sizler olgun insanlarsınız. Oğlak burcu oldukça olgun ve olayları soğukkanlılıkla karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Bu sizin gücünüz sevgili oğlaklar, çalışkanlığınız, bir şeyi yapılandırma gücünüz var. Buradaki zorluğu görüp aslında yapılacak olan çözümleri de görüyor olacaksınız. Evet, belki bir ilişkisel dinamiğin farkına varmak, demiştik ya, parada ve sağlıkta yenilenme, bu anlamda da sizin için olumlu çalışacak. Peki para konuları. Para konularına bakalım. Para konuları Oğlak Burcu'nun ana teması demiştik ve 1,5 yıla yayılacak. Finansal ve değerleri fark etme, neyi yapmak istiyorsunuz, harcama sisteminizin yeniden yapılandırmanıza vesile olacak bu güneş tutulması. Aslan stelyumu ayın başında maddi kaynaklar, ortak gelirler, kazanımlar, güçlü dinamikleri ortaya çıkartıyor. Belki ister istemez bir takım borçlar, krediler, bunları yapılandırmak için gelecek. Burada size bunları göstermeye başlayacak. Değer yargılarınızı değiştirdiğinizi gösteriyor. Çok şifalı bir süreç. Evet, bu zorluklara rağmen burada bir savaş var adeta ve burada var olma savaşı. Ve ayın sonuna doğru da ay tutulmasıyla beraber sezgilerinizin çok yükseldiği, değer yargılarınızın tamamen değiştiği, çünkü Uranüslü bir ay tutulması olacak. 6. evinizde sağlıkla ilgili, günlük yaşamla ilgili pek çok rutininizi değiştirdiğini gösteriyor. Tabii ki yeni anlaşmalar, yeni bağlar kurma potansiyeli de var. Bu 6 aya etki edecek. Belki burada uzun süredir yolunda gitmeyen konularla ilgili tamamlanma sağlayacak ve çok aslında sonunda da çok şifalandıran bir süreç. Ve sağlığa bakalım. Ay başında sağlığa çok dikkat. 8. eve yerleşti demiştik ya, aynı zamanda sağlık evidir burası. Kalp sağlığınız, yorgunluk, kronik yorgunluk, geçmiş rahatsızlıklar, yine hormonal durumlar, aslanı sembolize eden aslan ve kovayı, vücut sisteminizde elektroliz dengenizi sağlamak, minerallerinizi iyi bir şekilde almak ve ayın sonunda da balıkta olacak. Yine tabii ki su evleri dediğimiz 8. eve de yine bir etki yapıyor. Tabii ki 3. evinizde. Bakın, ay 3. evinizde tutulacak. Ancak su evleri dediğimiz 3. ev, 8. ev, 12. ev. Bunlar etkin. Yani 8. evde zaten bir stelyum yapmıştı. Bu 6 aya yayılıyor. Yani burada tabii ki yine sağlığa baktığımızda balık temaları. Ödemler, şişlikler, ilaç kullanıyorsanız ilaç kullanımına çok dikkat. Bu sürede çok etki alırsınız. Yine sırt tutulmaları ve sinir sistemi üzerinde yoğun olabileceğini görüyoruz. Burada kesinlikle korkutmak, endişelendirmek için söylemiyorum. Bu ayda sağlıkta bedenimize dikkat etmemiz gereken noktalar. Nedir? İşte kalp, nedir? Geçmiş kronik kadınsal rahatsızlıklar, balık, nedir? Romatizma, şişlikler, ödemler, ilaçlar, Nina Neptün'ün etkisinde. Hele ki Mars yengeçe yerleşmiş vaziyette. Ve tabii ki 17 Ağustos'tan itibaren bağışıklığı ekstra arttırmak lazım. Çünkü Neptün'le karelenecek. Ve tabii bu anlamda eğer ilaç kullanıyorsanız ekstra dikkat etmenizde fayda var. Alerjiler, hormonik durumlar ayın ikinci yarısında daha aktif olacak. Hayırlısı uğurlusuyla gelsin sevgili oğlaklar. Bu ay sizler için böyleydi ve olumlamayla kapatıyoruz. Güzel bir olumlama hazırladım sizler için. O da şöyle geliyor. Sorumluluklarımı huzurla yönetiyorum. Değişimin getirdiği zorlukları olgunlukla karşılıyorum. Finansal ve duygusal dengemi koruyarak geçmişin yüklerini bırakıyor, ruhsal ve fiziksel sağlığıma yeni başlangıçlara sağlam adımlarla ilerliyorum. Sizler için geldi. Güzel bir ay olmasını diliyorum. Sevgi ve selamlarımla.
Merhaba sevgili kovalar ve yükselen kovalar, hoş geldiniz. Ağustos ayına hoş geldiniz. Zodyak Habercisi kanalıma. Evet, sizler için Ağustos tamamen göz bebeği olduğunuz ve sahneye çıktığınız çok önemli bir ay. Aslan burada ve kova, sizler buradasınız yükselen kovalar. Evet, kovanın bir özelliği vardır. Kova alana çanak tutar. Kova alanın içindeki enerjiyi çok iyi fark eden bir burçtur. Ve tabii ki çok akıllıdır, çok genius'tır. Pek çok konunun detaylarını ve kendi işlevi için hangi yönde pratik kullanacağını çok iyi bilir. Evet, karşısında bir aslan var. Evet, burada bir ego savaşı var aslında. Evet, tam bir V'de aksında olacak yükselen kovalar ve kova burçları için ikili ilişkiler, yeni sistem kurmalar, karşıdaki kişinin aslan stelyumu tam karşınızda yer alacak. Karşıdaki kişinin istekleri, niyetleri, yapmak istediği planlar, bunları çok net bir şekilde gördüğünüz bazı karşılaşmalara getirecek sizleri sevgili kovalar. Bu aile bireyleriniz tüm ikili ilişkilerinizi kapsıyor. Anlaşmalarınız, iş anlaşmalarınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, bu kişilerin tüm ince detaylarını adeta bir lazer ışığı gibi hepsini görebileceğiniz bir noktada hareket edecek. Plüto Kova'da zaten uzun yılda sizin burcunuzda hareket edecek. Çok önemli, devrimsel ve bütün insanları ilgilendiren önemli konuda devrimsel hareketler yapacaksınız sevgili kovalar. Sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Ve Kuzey Ay düğümü. Kuzey Ay düğümü de Güney Ay düğümü ile beraber Aslan'da tam 2,5 yıla yayılacak önemli hareketlerin başlangıcı sizlerden gelecek. Teknoloji, bilim, insanlar, halk, yeniden bir takım sistemlerin ele alınması, sorgulanması, bunlarla ilgili çalışırken kolektif alanda siz bunları kendi yaşamınızda karşınızdaki kişilerle yaptığınız önemli bir takım kontratlar, bir takım anlaşmalar, bir takım yüzleşmelerle farkına vardığınız ve bildiğiniz bir ay içinden geçiyorsunuz. Tabii ki bu 2027 yılında da çok etkili olacak. Güneş tutulması, evet, Aslan'daki güneş tutulması 12 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Sizler için genel anlamda cesaret, ego, zorlukları yenmek ve bu gerilimli hattan kendi özgünlüğünüzü, bireyselliğinizi koruyarak çıkabilmek üzerine çalışıyor. Bu gerek aile konuları, ev konuları olsun, gerekse ikili ilişkilerdeki bir takım yeni başlangıçlara hazırlık olsun. Bu önemli bir ay. Burada vereceğiniz startlar zaten 1,5 yılda hemen ayın sonundaki 4 ay ve sonrasındaki 2027'nin ilk 4 ayında çok etkin olacak. Evet, ayın sonunda da bir balık ay tutulmamız var. Güneş tutulması hemen akabinde gerçekleşecek ay tutulması, o da geldi ikinci evinizde, para ve özbenlik evine yerleşmiş durumda. Bu ay en çok etki alan burçlardan birisiniz. Sırf bu ay değil, 2,5 yıl boyunca da oldukça kuvvetli etkiler içinde olacaksınız sevgili kovalar. Evet, ilişkiler hattı demiştik. En çok ilişkilerde bireysel özgürlüğünüzün yükselişi. Bireysel noktalarda bir kere kendinizi çok iyi biliyorsunuz sevgili kovalar. Ne yapacağınızı, ne yapmak istediğinizi, hangi kişilerle hangi noktalarda olduğunuzu çok çok iyi biliyorsunuz. Karşınızdaki kişiler işte bir takım egosal durumlar, dramatik konular, coşkulu çıkışlar, bunlar bu ayın başında çok aktif. İkili ilişkilerde enerjiniz yüksek. Karşıdaki ilişkilerde dramatik, coşkulu bir döneme işaret ediyor. Kendi bireysel isteklerinizi, partnerinizin beklentileri arasındaki hassas dengelerde önemli kritik anlar yaşanacağını gösteriyor. Burada seçimler yapacaksınız sevgili kovalar. Bir şeyler artık bitmeli. Yeni konular artık start almalı dediğiniz yerdesiniz. Burada seçiminiz her ne olursa olsun büyük resmi görüyorsunuz. Uzun süreli planlar yapmak size çok büyük kazanç sağlıyor. Fakat tabii ki Mars'ın da yengece yerleşmesiyle beraber istek ve arzularınızı ortaya koyma noktasında stres ve gerilime çok dikkat edin. İlişkilerde kontrolü
ele alma noktasında çok güçlü olacaksınız. Manipülatif etkiler, ikna yeteneğiniz, krizleri aşma ivmeniz bunlar çok yükselecek. Ancak aile içindeki o huzursuzluklar, ev ve evin içindeki bir takım geçmiş yaraları düzenleyip sisteme koyma noktasında çalışacak. Evet, sizler çok zekisiniz. Konuların neden kaynaklandığını duygusallıktan sıyrılarak matematiksel düzlemde çok net görüyorsunuz. Ancak karşı tarafla anlaşmaya gelince çok sert bir savaş meydanı oluşabileceğine işaret ediyor bu güneş tutulması. Karşıda bakın bir aslan var ve siz de birer kovasınız ve burayı yönetmekle ilgili bireysel noktalarda karşı tarafa yansıyan, yani o bireysel tercihlerin karşıya yansıyan, aynalayan kısmı. Bununla ilgili bir takım zorlu dengeler yaratabileceğini gösteriyor. Tabii ki burada çok kuvvetli bir şekilde bir bağ var. Ve 15-16 Ağustos değerli günler. Bu günleri kullanabilirsiniz. Vizyonunuzu çok arttıran yeni bir takım yurt dışı konuları, ailedeki bir takım konuları biraz daha ferahlatan bir noktada olacak. 15-16 Ağustos'u bu anlamda kullanabilirsiniz. Yine para, yatırımlar, bu alanda buradaki çözümleri üretmede 15-16'yı kullanabilirsiniz. Fakat bakın bunlar genel yorum. Eğer gezegen kombinasyonlarınız gezegenlerle ilgili bir takım temaslar yapıyorsa transitlerde bunlar tabii ki hepimizin arasında farklı çalışıyor. Bunun için zodiakhabercisi.gmail'ime yazabilirsiniz veya aşağıya dükkanımı bırakacağım. Orada takvimler düzenliyorum. Kişiye özel takvimler, güzellik, finans, sağlık bunlarla ilgili election astroloji dediğimiz seçim astrolojisini kullanıyoruz. Burada tamamen doğum haritası bilgilerinizi giriyorsunuz. Bunlarla ilgili yapıyoruz sizler için hazırlayabilirim elbette sevgili kovalar. Ve para konularına bakalım. Evet, para konularında ayın başı çok güçlü dinamikler ön planda demiştik. Yeni sisteme oturtmaya çalışıyorsunuz. Bir takım harcamalar, masraflar ve bir yalnızlık hissi var sanki sizde. Bu Plüton'un vermiş olduğu bu etki, düşüncelerinizde, fikirlerinizde yalnız siz yapıp siz başa çıkabilirsiniz. Destekleyecek kimse yokmuşçasına bir ifade var. Yine para konularında da aynı şekilde. Fakat oldukça güzel bir şekilde ele alıyorsunuz. Çok dinamik bir şekilde. Zaten Kuzey Ay düğümü sizin aksınıza geçti. Şans aslında Kuzey Ay düğümüyle beraber gitmemiz gereken nokta. Sizlerin aldığınız kararlar, o dinamik ve yapıcı kararlara ilerlemekte fayda var. Herkes için olumlu olanı bulmak, herkes için sistemde ortak payede kuvvetli geliştiren fikirler içinde olacağınızı görüyoruz. Ama finansal konularda bu ay hiç olumlu değil bir kere. Onu cebimize koyalım. Mars'ımız da zaten Yengeç burcunda, kritik ve dürtüsel duygusal hareket etmemek gereken bir ay. Yine ayın başında Plüton karşıtları riskli adımlar atmadan önce sistemin size çizdiği sınır ve çizgileri çok iyi görmenizi sağlayacak ve belki de burada bu sistemin çizmiş olduğu çizgilerin zorluklarını görüyor olacaksınız. Yine değer yargılarınızda ayın sonundaki parasal konularda 28 Ağustos'ta Ay Balık burcundaki ay tutulması para konularında önemli bir noktayı işaret ediyor. Değer yargılarınızı kökten değiştirebilirim der. Özellikle Uranüs yatırımlarla ilgili çok dikkat edin bu ay. Uranüs burada önemli karmik kadersel dediğimiz değişimleri getireceğini gösteriyor. Finansal kaynakları yeniden bir düzene sokma zorunluluğunu getirebileceğini gösteriyor sevgili kovalar. Burada bir adım atacaksınız. Ağustos'la beraber bir seçiminiz öne çıkıyor ve tabii ki uzun vadeye baktığım zaman para ve finans kaynaklarında bağ kurduğunuz, işte imza attınız, evinizle ilgili bir şeye karar verdiniz. Bunlarla ilgili önemli 1,5 yıllık kritik yeni düzenlere geçeceğini gösteriyor. Ve sağlık konularına bakalım. Aslan Kova aksı hattındaki tutulmadan en çok siz etkileniyorsunuz. Lütfen kalp ve kalp sağlığınız, dolaşım sisteminiz, iyi bir uyku düzeniniz, vücudunuzun vitamin ve minerallere kavuştuğuna lütfen emin olun. Bu çünkü ayda sağlık da önemli gündemler içinde olacak. Yükselen sıcaklıklar vücut hormonu dengelerini çok etkiliyor. Ay sonunda tabii ki balıktaki bu ay tutulması da yine ikinci eviniz beden evinde gerçekleşeceği için bu alanda bedeninizi şefkat göstermek, zihinsel detoks yapmak, yoğun enerjiyi sağlıklı bir şekilde kullanmanız çok önemli. Yine kadınsal rahatsızlıklar, aybalık ödemler, fazla ayakta kalmak, belki de romatizmal rahatsızlıklar ve ağrılar, uzuv ağrıları ile ilgili
önemli uyarılarda bulunuyor gökyüzümüz sizler için. Tabii ki burada en büyük düşmanınız stres sevgili kovalar. Burada pek çok noktayı görüyor olacaksınız. Ve buradaki strese lütfen dikkat, kalbinize, kalp sağlığınıza, beden sağlığınıza bu ay ve tabii ki ilerleyen dönemlerde çok dikkat. Burada bedeninize gösterdiğiniz her türlü yatırım 1,5 yılda sizi büyük destekler sağlıyor olacak sevgili kovalar. Evet, bu ay böyleydi. Şimdi sizler için bir olumlama hazırladım. Sizlere geliyor 2026'nın Ağustos ayı olumlaması. Bireyselliğimi ve toplumsal sorumluluklarımı dengeyle birleştiriyorum. Zorlukları birer büyüme dersi olarak kabul ediyor, hayatımdaki değişimleri özgür ruhumla karşılıyorum. Kalbimi huzura, zihnimi berraklığa ve geleceğe güvenle, bollukla, bereketle açıyorum. Evet, sizlere geldi sevgili kovalar. Bu ay sizlere güzellik getirsin. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarım. Merhaba sevgili balıklar, yükselen balıklar nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Evet, artık güneş tutulmasının etkilerine girdik sevgili balıklar ve sizler de tabii ki ayın ikinci yarısında balıkta ay tutulmamız var. Sizin burcunuzda olacak. Oldukça fazla etkilenen bir kuşakta olacaksınız sevgili balıklar. Evet, sistem değişiyor. Sistem değişmeye başladı. Aslan ve Kova aksındayız. Artık Aslan ve Kova aksında karmik ve kadersel olarak yeni kadersel döngülerin başladığı, yeni sınavlarımızın, yeni testlerimizin kapısının açıldığı bir yerdeyiz ve 2,5 yıl sürecek bu. Aslında bu güneş tutulmasının etkisi 1,5 yıl ve aksların yer değişimi 2,5 yıla kadar sirayet ediyor. Ve bizi önemli seçimler, önemli tercihler, önemli karşılaşmalarla yeni konulara hazırlıyor sevgili balıklar. Ve sizler için tabii ki Ağustos ayı ay balıkta giriyoruz ve ay tutulması balıkta kapatıyor olacağız. O yüzden bu ay sizler çok etkinsiniz. Duygusal, sezgisel, empati yönleriniz çok kuvvetli çalışıyor olacak. Ayın başında tüm ay boyunca derinliğinizi artırıyor sevgili balıklar. Evet, 12 Ağustos, 11 Ağustos'ta Mars Yengeç burcuna geçecek. Önemli çünkü su burcunda bir hareketi olacak Mars'ın. Mars biliyorsunuz tercihler ve hareketimizi yönlendiriyor. Ve tabii ki 12 Ağustos'ta şuraya koymuş olduğum Aslan'da büyük bir Aslan sterliumu oluşmaya başlıyor. Bütün gezegenlerimiz Güneş, Ay, Jüpiter, Aslan yeni ayı ve Güneş tutulması. Tam 6. evinizde gerçekleşecek. Sizin için bu ay 6-12'de çalışacak. Değişen rutinler ve sağlıkta, hayatta yeni bir döneme merhaba dediğiniz bir ay olacak sevgili balıklar. Evet, öncelikle bu güneş tutulmasının 6. evinizde yapmış olduğu büyük stelyumdan bahsedelim. Genel etkiler olarak tabii ki yaşamınızdaki rutinleri değiştiriyor. Hemen karşı evinde Kova'da bir Plütonumuz var. 12. evde hareket ediyor ve Kuzey Ay düğümü de orada olacak. Sizler aslında geçmiş Temmuz ayından itibaren bu etkilere girdiniz. Bu özellikle aile, ev yaşantısı, parasal konular ve geçmiş korku ve endişeleriniz üzerinde büyük hareketler gerçekleştirdi ve şimdi güneş tutulmasıyla artık yeni ayda bir şeyleri başlatacak. Ve bu başlattığı şey değişen rutinleriniz, günlük yaşamınız, yeni kararlar, çalışma arkadaşlarınız, ev rutinlerinizde bir takım konular bunlar değiştirmeye başlayacak. Ve sizin için kuvvetli bir şekilde çalışıyor olacak sevgili balıklar. Gündemleriniz artıyor, iş yoğunluğunuz artıyor, hareket mekanizmanız artıyor. Öte yandan tabii ki geçmişte yaşamış olduğunuz durumlar özellikle Plüton'un kovadaki etkisiyle kolektif alanda dediğimiz duygusal anlamda pek çok şeyi adeta filtreliyorsunuz sanki balıklar. Etrafta olan olaylar, siyasi, ekonomik durumlar bu ay zaten Aslan Burcu biliyorsunuz ünlü yöneticileri, sanatçıları, ekonomik durumu çok etkileyen bir aydayız ve siz de burada tabii ki bu etkileri
empat olarak, duygusal olarak çok fazla yaşamınızda hissettiğiniz bir noktada olacak. İşte bu geçmiş korkular, bunların üzerine gitmek bir kere cesaretle ilgili, cesaretle, çalışmalarla, günlük yaşamda cesaretinizi göstererek zorlukları yenme ivmeniz yüksek olacak. Bedenen kuvvetli olacaksınız. Ancak tabii ki bedene genel anlamda çok yüklenmemek gereken de bir aya işaret ediyor. Özellikle tabii ki bunu bahsedeceğim sağlık konularında. Ama uzun vadede bakacak olursak 1,5 yıla yayılan yaşamınızın verimini arttırmak, rutinlerinizi, günlük meşgalelerinizle ilgili bir takım başlangıçlar, yeni kararlar aldığınızı görüyoruz ve tabii ki bu da 1,5 yıla önce 2026'nın son 4 ayına ve 2027'nin ilk 4 ayına oldukça etki edecek. Ve ayın sonu yani 28 Ağustos'ta da balık ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşecek dolunay ve birinci evinizde gerçekleşiyor. Duygusal olarak arınma, şifalanma, empatinizin çok arttığı, titreşimlerinizin çok yükseldiği ve bir döngüyü kapattığınız bir sürece işaret ediyor. Evet, artık biliyorsunuz balık Başak aksındaydı, sizin burcunuzdaydı. Bir dönem tamamen kapandığını işaret eden bir süreçte olacağız ayın hemen sonunda. Evet, ilişkilere bakalım. Ay başında ilişkiler çok fazla yoğun. Evet, ön planı burada özellikle nazik yapınız, duygusal yapınız, gizemli, mistik taraflarınız ay başında çok ön plana çıkıyor. Sistemde yapmış olduğunuz işlerle, arkadaş ortamlarıyla, aile ve ilişkilerde oldukça etkin çalışacak. Yine sağlık konularınızı burada düzenlemek, yeni bir alan açmak, sürüncemede kalmış birçok ilişkisel konuları tamamlamak, burada yarım kalmış detayları görmek, bunlarla ilgili Aslan Stelyumu burada çok kuvvetli bir şekilde çalışıyor olacak. Evet, güzel, şu anlamda güzel. Jüpiter ve Merkür'ün burada size pek çok konuyu, işi dahil olmanızı sağlayacak. Bazı konularda liderlik, hizmet ve hizmet alma noktasında burada liderlik etmenizi sağlarken öte yandan Plüton'la karşıtlığı 12. evde sistemin zorluklarını, sistemin size dayattığı sistemleri, noktaları, blokajları, krizleri bunları görerek yeniden yapılandırma sürecine aldığınız bir süreç. Evet, bu ne demek? Bu mesela normal yaşantınız içerisinde bir iş yapıyorsunuzdur, evinizle ilgili bir şeyleri düzenlemek istiyorsunuzdur, ev ve iş ortamlarınızda bir takım değişiklikler arzuluyorsunuzdur. Bunları yaparken öte yandan sistemin sizler için çizmiş olduğu sınırları görmenizi, yönetmenizi sağlayacak bir yerde olacağınızı gösteriyor. Yine sağlık konuları da oldukça aktif. 6. ev dediğimiz aslan, kalp sağlığı, işte panik, atak, stres, bunlara dikkat etmeniz gereken bir sürece işaret ediyor sevgili balıklar. Evet, ilişkilerde demiştik, yeni insanlar, yeni konular, yeni ortamlar, farklı yerlerde bulunmalar, bunlar çok aktif olacak ve 28 Ağustos'ta balıktaki ay tutulmasıyla ilişkilerde devrimsel yeni duygularla tavır sergileyebileceğinizi gösteriyor. Burada bazı seçimleriniz ön plana geliyor sevgili balıklar. Yine tabii ki bireysel tercihler ve ortak paylaşımlarla ilgili krizler, bunları yönetmekle ilgili etkin çalışacak. Evet, burada tabii ki manipülatif konular, işte baskın kişiler, ego savaşları, bunlarla ilgili bu kişileri fark edeceğiniz, buradaki istek ve niyetlerinizi gözlemleyeceğiniz ve duygusal olarak tabii ki bu ay tutulmasında Uranüs çok etkin. Burada yeni bir duygusal geçiş yapıyorsunuz. Yeni değer kavramları. Tabii ki kendinizi güvenceye almak, duygularınızı güvenceye almak çok etkin olacak ay sonunda. Ev değişikliği, yer değişikliği, evinizden farklı bir yere geçmek, evinizin içindeki bireylerin gündemleri, bunları düzenlemek, bunlar çok aktif olacak. Bu dönemde karşınızdaki kişilerle kurduğunuz bağlar ve size kattığı değerler, bunlar çok ön plana geliyor. Tabii ki Kova burcu kuzey ay düğümüyle ilerliyor. Yani ortak paylaşım içinde olmak. Evet, bir şeyler istiyorum, arzuluyorum ama bu kime hizmet ediyor? Neye hizmet ediyor? Sadece kendime, sadece kendi tercihlerime mi aslan? Yoksa kolektif anlamda pratik bir şekilde sisteme fayda sağlayacak bir şeye yardımcı mı oluyorum gibi ve kendi hayatınıza da tabii ki etki edecek noktalarda olacak. İkili ilişkilerle ilgili devrim yaratacak noktalarda. Ve burada tabii ki bu ilişkisel dinamikler 1,5 yıl içinde de
yankıları sürüyor olacak. Sizler için 6-12 demiştik. Bilinçaltındaki korkular, endişeler, aileyi bir arada tutmalar, faydalı bir insan olma bilinci, bunlarla ilgili çok derin sorgular, sualler soracağınız ve yapılandıracağınız bir ay. O yüzden bu ay çok önemli. İlişkilerde niyetinizi kararlı, motivasyonunuzu yüksek, cesaretinizin kuvvetli olduğu bir dönem, ama aynı zamanda bilinçaltınızdaki o yalnızlık, korkusuzluk, işte korkular, başarısızlık, bunlarla ilgili de bazı sınavları aslında siz içsel olarak tamamlayacağınızı görüyoruz. Size gelen aslında güneş tutulmasının etkisi duygusal, bilinçaltı ve sezgisel boyutta farklı bir takım blokajları yenmeye başladığınız bir sürece işaret ediyor. Peki para konuları. Evet, genel anlamda baktığımız zaman ayın başında veriminiz yüksek sevgili balıklar. Çalışacaksınız, çabalıyorsunuz, bir şeyleri düzene sokmaya çalışıyorsunuz ve burada veriminiz daha yüksek ay başında. Ancak burada tabii ki Mars'ın yengeçte oluşu ve beşinci evde oluşu, işte bazı yatırımlar, zevk unsurları, keyif harcamaları, işte spor, aktiviteler, bunlarla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Ve 17 Ağustos'ta tabii ki Mars'la Neptün'ün önemli bir karelenmesi olacak. Beden sağlığınızla ilgili motivasyon düşüklüğü, işte geçmiş kronik rahatsızlıklar, yorgunluklar, bunlar işte özellikle ay sonuna doğru ilaç alımları, hormonal dengesizlikler, ödemler, şişlikler yaratabilirim der. Evet, paradan bahsediyorduk. Parada özellikle kıtlık bilincine çok dikkat edin. Evet, paranızı kazanacaksınız, çalışıyorsunuz. Aslında parayla ilgili o bilinçaltınızdaki kıtlık, işte para gelmiyor, parayı neden elde edemiyorum. Bunlara, bu blokajlara ışık tutacak. Yani para aslında siz alıyor olacaksınız. Ve 15 Ağustos, aslında 15-16 Ağustos, burada çalışmalarınızdan güzel dönüşler alabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Değerlendirebilirsiniz. Ancak burada bilinç altındaki o korkular, demiştik ya, başarısızlık döngüsü, burayı yıktığınız, duygusal olarak korkmadan cesaretle üzerine gittiğiniz bir başlangıç, bir karar aşaması olacak ayın sonuna doğru. Ve 28'inde gerçekleşecek. Tabii ki bu 6 aya kadar en başta sirayet edecek parasal konularda güzel bir takım daha verimli kararlar alacaksınız. Çünkü ayın ikinci yarısı Güneş 23 Ağustos'ta Başak'a geçmesiyle aslında ikili ilişkilerde yeni anlaşmalara, yeni düşüncelere, yeni sistemlere daha mantıklı, daha analitik, daha görebileceğimiz bir noktada olacağımızı gösteriyor. Sevgili balıklar, para konuları bu anlamda öz değerinizi yükseltmek, kendinizi değerle para kazanmaya, aldığınız parayı yükseltmeye, değerli görmek çok daha etkin çalışıyor. Ve sağlık konularına bakalım. Ayın başında demiştik ya, Aslan Sterlium 6. evinizde çok kuvvetli çalışıyor. Kalp demek, kalp çarpıntısı demek, panik atak demek. Bunlara çok dikkat. Sistemde büyük değişiklikler bekliyoruz. Büyük ekonomik durumlar ve bunlarla ilgili konuları bekliyoruz. Tabii ki büyük sistemler, dünya sistemleri ve önemli tabii ki liderleri sembolize ettiği için aslanlar, krallar, ünlüler, işte yönetici kişiler, bunlarla ilgili önemli gündemlerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Tabii bu sağlık konusunda da kalp demiştik, kalp sağlığı, ritim bozukluğu, çok pardon, bunlara işaret ediyoruz. Çünkü hemen karşısında da zaten kova var sağlıkta. Özellikle 17 Ağustos civarı demiştik, Mars'ın buradaki motivasyon değişikliğine ve balıktaki tutulmaya doğru giderken bedeni kuvvetlendirmek çok önemli olacak. Yine ayak, ödemler, şişlikler, balığın sembolize etmiş olduğu konular, yine duygusal olarak gerginlikler, duygusal huzursuzluklar, bunları tetikleyebilirim der. Çünkü bu ay tutulması, evet, ayın sonunda Uranüs'le yapacağı etki önemli. Sizin için evinizde, aile yaşamınızda, iç huzurunuzda bir takım değişikliklere, duygusal devrimlere kapı açarken, öte yandan psikolojik olarak oldukça pek çok konuyu filtreleyeceğiniz ve bu da size stres, iç huzursuzluk getirebileceğini gösteriyor. Burada bedeninizi, işte ruhsal sağlığınızı, içsel olarak yaşadığımız olaylardan bireysel olarak kendinize o filtrelemeyi yapmayı lütfen unutmayın. Burada bu anlamda fazlaca etki alıyorsunuz sevgili balıklar. Güzel bir ay diliyorum. İçsel motivasyonunuzun yükseldiği, cesaretle veriminizin arttığı bir ay olsun. 6-12 aksı çalışacak. Bol bol çalışmalar ve verimler sağlayacaksınız. Zorlukları göreceksiniz Plüton'la beraber. Sistem değişiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve sizlere tabii ki bu güzel çalışmalar, güzel paralar, güzel sağlıklar ve huzurlar getirsin diyelim. Evet, bu ayın sonunda bir de olumlama bıraktım. Sizlere şans getirsin. Evet,
olumlamamız geliyor. Ruhumun rehberliğine güveniyor, geçmişi sevgiyle serbest bırakıyorum. İçimdeki derin şifayı fark ediyor, hayatımdaki yenilenmeyi, değerlerimin yükselişimi tüm kalbimle kabul ediyorum. Ben dengedeyim ve bereketliyim. Sizlere geldi sevgili balıklar. Güzel bir Ağustos olsun. Görüşmek üzere sevgi ve selamlarımla.